Kıymetli dostlar, selamlar. Las Vegas YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bir teknik analiz programıyla da karşınızdayız. Diyelim, nasılsınız? Ne var ne yok? Keyifler nasıl? Yani özellikle veriyle birlikte yaşanan düşüşle tabii keyiflerin çok da iyi olması mümkün değil. Ama elimizden geldiğince en azından moralleri yüksek tutmaya çalışıyoruz. Evet dostlar, herkes yavaş yavaş yerini almadan önce ben bir yayınımı kontrol edeyim. Hemen Bitcoin teknik analiziyle başlayacağız. Ardından yine sormak istediğiniz sorular olursa tabii ki onlara yanıt vermeye çalışırız. Seste, görüntüde bir sorun, sıkıntı yoktur umarım. Eğer varsa yazarsanız başlamadan önce onları halledip o şekilde başlamış olalım. Evet. Oraya baktık. Orada bir sıkıntı yok. Evet dostlar. 2-3 gün önce gerçekleşen bir haber vardı. Belki denk gelmişsinizdir dostlar. Yani doğruluğu netleşmemiş olsa bile böyle bir söylenti vardı. Dark
web üzerinde hackerların Gemini ve Binance borsasındaki kullanıcıların ifşa edilmesi gibi bir mevzu söz konusuydu. Tabii piyasada bu tarz bir haber olumsuz bir şekilde fiyatlanması muhtemeldir ki düşüşü biz bu şekilde başlattık. Ardından gelen Amerika'da çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi verisiyle birlikte düşüşü derinleştirdik. Beklenti 2.7 idi burada. Hatta geçtiğimiz veri 2.6 idi. Ancak açıklanan beklentinin bile üstünde geldi. Tabii bu Powell'ın da yapmış olduğu konuşmalara dikkat ettiyseniz dostlar, Powell'ın da Fed Başkanı Jerome Powell'ın da dikkat ettiğini söylediği bir veriydi. Beklentinin üzerine gelmesi tabii ki Amerika'da enflasyonun yüksek seyredeceği yönünde bir beklenti ihtimalini arttıran bir etki yarattı dostlar. Dolayısıyla Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz indirimini biraz daha ötelemesi söz konusu bu durumda. Tabii Fed'in sürekli belirttiği durum neydi? %2 enflasyon hedefine sadık kalma ve bu şekilde para politikasını ilerletmeye yönelik bir hareket, bir eylem planları söz konusu. Yani yıllardan beri bu hedefi dile getiriyorlar. Özellikle pandemiden sonra artan enflasyonla birlikte pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı meselesiyle birlikte artan enflasyondan sonra sıkı para politikasını bu doğrultuda gerçekleştiriyorlar. Tabii açıklanan verinin %2.8 olarak gelmesi bizlerin daha derin bir düşüş görmemize sebep oldu. Teknik olarak gerçi bunu önceki yayınlarda ifade etmiştik. Teknik görüntüler aslında bakıldığı zaman niye önemli, teknik analiz niye önemli noktasında bir örnek olmuş oldu dostlar bu da aynı zamanda. Yani keza baktığımızda geçmiş dönemlerdeki benzer hareketleri de görüyoruz. Yani haber bir şekilde tekniğin bahanesi oluyor. Birbirini destekleyen nitelikte ilerliyorlar. Yani bu demek değil ki haber akışını takip etmeyelim, sadece teknik analiz, destek direnç, trend vesaire yeterlidir. Hayır, kesinlikle değil. Haber akışını sürekli takip etmemiz önemli. Keza gelebilecek herhangi bir olumlu veya olumsuz haberde piyasanın farklı bir yönde yönelmesi, farklı bir yönde hareket etmesi muhtemel. Ancak bu yaşanan düşüşün teknik olarak da çok net bir şekilde görüldüğünü söyleyebilirim dostlar. Keza ekranda da görüyorsunuzdur. Yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla bir düşüş hareketinin gelebileceğini söylemiştim, ifade etmiştim. Keza bu düşüşle birlikte de bir short işlem alabileceğimi, keza şuradaki yapının özellikle üst band kırılmasıyla birlikte de 92 bin dolar seviyesine kadar, tabii ki kanal ne kadar ilerlerse, fiyat kanalda ne kadar ilerlerse 92 bin dolar seviyesine zaten kırılım yaklaşmış olacaktır. 92 bin dolar seviyesine kadar bir long işlemi alabileceğimi söylemiştim. Kırılımla birlikte bir saniye dostlar. Bir mesaj geldi, ona cevap vermem gerekiyor. Evet. Evet, kırılımla birlikte bir short işlem açacağımı da söylemiştim. Keza bir short işlemle açtım. Onu da ne zaman, tabii biraz geç yakaladım. Short'u kaçta girmişim? Ona bir bakalım.
85.809 dolar civarında 15x bir short işleme girmişim. 83.866'da işlemimi kapattım dostlar. Tamamen kapattım. Tabii niye kapattım? Aynı zamanda sevgili Abdullah Kaya da iyi yayınlar güzel insan. 2 Mayıs demiş. 2 Nisan olacak. Beklentiniz nedir? Trump sürpriz bir açıklama yapabilir mi? Diye bir soru sormuş. Tam da bu yüzden aslında kapattığımı söylemeliyim. Yani ne geleceği belli olmaz Amerika tarafından. Herhangi bir olası olumlu haberde piyasanın tamamen yukarı yönlenebileceğini görmek mümkündür diye düşünüyorum dostlar. Dolayısıyla yükselen bir piyasada shortta kalmak iyi olmaz. Tabii stopumu atmıştım, yani yükselse bile belli oranda stopu kabul ederek girdiğim için hiçbir şekilde likit olmam gibi bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla burada kapattım. Yine teknik görüntüyle birlikte incelemeye başlamadan önce bakalım kimler gelmiş. Aynı zamanda AMP yorumunuz nedir diye sormuş Abdullah Hocam. AMP'ye de bakarız altcoin incelemelerine geçtiğimizde. Mesut Kızılarslan, selamünaleyküm kardeşim, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam, hoş geldiniz. Eğer ben kripto parayı rezerv yapsaydım dipten toplardım diye bir yorumda bulunmuş. Gayet de mantıklı bir yorumda bulunmuş. Aslında bu konuyu da konuşmak lazım. Rezerv para birimi mevzusu. Tabii aslında bakıldığında kripto yani kripto piyasaları ilişkin gerçekleşen haberlere baktığımızda piyasanın genel olarak haber akışının çok da pozitif olduğunu söylemek mümkün. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek SEC'nin gerek bizzat devlet başkanı düzeyinde baktığımızda kripto sektörüne yönelik çok olumlu bir bakış söz konusu. Geçtiğimiz dönemlerde SEC'den gelen her olumsuz haber, gerçi haberlerin tamamı olumsuz gerçekleşiyordu. Her olumsuz haberle piyasanın aşağı çakıldığı bir dönem yaşadık biz dostlar. 2017 2016 sezonundan itibaren. Yani gerek ETF'lerin redleri olsun, gerek bir takım projeleri yönelik açılan davalar olsun. Bugün baktığımızda SEC'nin bu davaları bir bir düşürdüğünü görüyoruz dostlar. Yani önemli bir mevzu. Ayrıca global piyasalara baktığımızda, ülke ekonomilerine baktığımızda özellikle pandemiden sonra M2 para arzının tekrardan artışa geçtiğini görüyoruz. Yani bunun yanında Amerika'nın devasa bir borç batağı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu yapışkan enflasyon dediğimiz mevzunun hiçbir şekilde atılamayacağını tespitini yapabiliyoruz. Yani veriler üzerindeki manipülasyonları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Keza geçtiğimiz yayınlarda Serdar Hocam'ın da yapmış olduğu analizlerde kendisi de çok net bir şekilde ifade etti. Yani bir şekilde istenilen yönde verilerle oynanılabiliyor aslında bakıldığında. Yani şimdi bu ortama baktığımızda şimdi tabii ki rezerv mevzusu gündemde olduğu için tabii ki herkes, bütün kurumsal yatırımcı olsun, devletler olsun, ne kadar düşük fiyata toplayabilirlerse o kadar daha iyidir. Ama şunu da unutmamak lazım. Para basma makinesi bunların elinde. Ya bir şekilde bakın, yani bizzat bugün Amerika Devlet Başkanı'nın söylemleriyle birlikte biz enflasyon riskinin arttığını görüyoruz. Yani bu gümrük vergileri mevzusu en temeline baktığımızda maliyetleri arttıran bir unsur haline gelecektir. Bu da enflasyonu çok doğal bir şekilde arttıran bir etki yaratacaktır. Yani bunu görmemek mümkün değil. Yani bu analizi yapmak çok zor olmasa gerek. Dolayısıyla enflasyondan kaçmak gibi bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde enflasyonun artacağını görmek çok mümkün diye düşünüyorum dostlar. Yani bu enflasyon gerek bizim kişisel yaşantımızda çok net bir şekilde görülse de aynı zamanda
finansal ürünlerde de bu enflasyonu göreceğiz diye düşünce içerisindeyim. Tabii ki bizim yatırım yapma amacımız özellikle nedir? Eğer mevcut bir birikimimiz, bir tasarrufumuz varsa enflasyona karşı en azından değer kaybetmemesini sağlamak açısından biz yatırım olarak değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Mümkünse de asıl beklentimiz, asıl isteğimiz enflasyonun çok daha üzerinde bir kazanç elde etmek. Yani dolayısıyla bugün baktığımızda riskli varlıklar içerisinde yani kripto sektörü hem volatilitenin yüksek olmasıyla hem gelen olumlu haber akışının etkisiyle birlikte enflasyonun çok daha üzerinde değerlenebileceği bir dönem görmek mümkün diye düşünüyorum dostlar. Dolayısıyla ben hala spot piyasalarda herhangi bir satış yapmış değilim. Aksine belli ürünlerde toplama da gerçekleştirdiğimi söylemem gerekiyor. Abi niye ekranı açıp sallamasyon konuşuyorsunuz? Dominans ve BTC'nin grafiğinin önemi yok. Bunun gibi bir tane daha var. Sırf canlı yayın yapmak için yapıyorsunuz. Anladım. Olabilir. Sizin düşünceniz. Ama elimizden geldiğince biz verileri incelemeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Yani sallamasyon konuşmuyoruz. Verileri ifade ediyoruz. Siz sanırım yani büyük bir zarar içindesinizdir diye düşünüyorum ki yani bir yaptığımız yorumdan anladığım kadarıyla bir sinir stres durumu söz konusu. Yani sırf canlı yayın yapmak için değil, piyasayı aksine 2-3 gündür de canlı yayında açamadım yani. Öyle de bir durum var. Piyasayı elimden geldiğince analiz etmeye, izleyicilerime elimden geldiğince destek olmaya çalışmak için canlı yayın açıyorum. Gerek ekip olarak da bu şekilde yani hareket ediyoruz. Sanırım ilk defa geliyorsunuz siz. Yani herhalde sadece bana değil bütün yayıncıları da bu şekilde sallıyorsunuz diye düşünüyorum. Yorumunuzda olduğu gibi verdim. Yani bir hakaret, bir küfür olmadığı için. Yani en ağır eleştiriyi dahil ben burada okurum. Hiç sıkıntı değil. Bu sizin yorumunuzdur. Hiç problem değil. Sorun sıkıntı yok. Ya beğenirseniz takip etmezsiniz, beğenmezsiniz, açıp izlemezsiniz. Yani ben de şunu sorabilirim o zaman size. Siz neden böyle madem sallamasyon olduğunu düşünüyorsunuz, niye açıyorsunuz? Niye izliyorsunuz? Yani böyle de bir durum söz konusu. Keza Mesut Hocam söylemiş, seyretme kardeş o zaman çok biliyorsan kendi yorumunu çiz demiş. Yani Abdullah Hocam teşekkür ederim. En samimi canlı yayın yapanlardan birisiniz demiş. Teşekkürler, sağ olun. Yani ya elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yani destek olmaya çalışıyorum. Yani benden daha iyi analiz yapan muhakkak yayıncılar vardır. Ama ben bildiğim kadarıyla elimden geldiğince gerek psikolojik anlamda, gerek teknik anlamda, gerek temel haber akışı anlamında hem ben hem de ekibim olarak yani sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani beklentilerimizi samimi bir şekilde burada ifade ediyoruz. Keza yani bu beklentiler çerçevesinde bizler de pozisyon alıyoruz. Yani görüyorum bir takım yayıncılar var. Tabii takipçi kasmak için yapılan hareketler olduğunu e, yani görmemek mümkün değil. Yani dipten alınır, şuradan alınır, buradan alınır, bu bedava seviye yani buradan almayan yatırımcı olmasın gibi böyle bir takım söylemlere falan görüyoruz. Söylemlerle karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz ondan sonra daha da böyle düştüğünde ben buradan aldım diyor. Daha önce söylediğinde niye almadın? Veyahut ne bileyim 10x bilmem ne sepeti, 100x bilmem ne sepeti, 1000x bilmem ne sepet. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Yani 1000x madem sepet yapabiliyorsun niye 10x yaptın? Yani niye 100x var? Şimdi
100x yapabiliyorsun. Başta niye 10x yaptın? Yani bu tarz değişik durumlar var. Yani dediğim gibi Sumsak Sekmen beğenmiyorsanız izlemeyebilirsiniz kıymetli dostum. Zararda olduğunuzu anlayabiliyorum. Allah yardımcınız olsun diyeyim. Yani yoksa yani ciddi bir zararda olmayan birisi bu şekilde bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum. İlk defa da isminizi görüyorum burada. Büyük ihtimalle birçok yayıncıya da bu şekilde yorumda bulunuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Neyse. Teknik analiz ile başlayalım dostlar. Bitcoin'de gördüğümüz mevcut yapıyı elimizden geldiğince incelemeye çalışalım. Evet. Şöyle ekranıma geçtim. Aynı zamanda neyse. Şu altyazıyı şöyle de değiştirebilirim. Evet, şöyle kalsın. Evet. Evet dostlar. Yani şöyle kırılımın geldiği saatlerde yani şu düşüşün olduğu saatlerde bu haberlerle karşılaştık az önce ifade ettiğim. Gerek Gemini ve Binance borsasındaki verilerin, kişisel verilerin ifşa edilmesi mevzusu. Akabinde gelen Amerika tarafından çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi verisinin beklentinin üstü gelmesiyle birlikte şu düşüşü yaşamış olduk. Yani şu kırılım, yani zaten önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Bu yapıyı takip ediyor olacağım demiştim dostlar. Şuradaki kırılımla işleme girdim. Şöyle ki ne olabilir? Bugün yani baktığımızda bu düşüşle birlikte biz hangi aşamadayız? Bunu net bir şekilde ortaya koyabilmek için likidasyon haritalarına incelemeyi önemli buluyorum dostlar. Tabii bu likidasyon haritalarının doğruluğu, buradaki verilerin doğruluğu, yanlışlığı noktasında geçtiğimiz yayında da biraz sohbet etme imkanı bulduk. Tekrardan ifade etmiş olayım. Tabii şüphelerimiz yok değil. Bizim de şüphelerimiz var ama veriler bunlar. Sunulan veriler bunlar. CoinGlass tarafında. Herkesin baktığı, gördüğü veriler bunlar dolayısıyla. Şöyle 12 saatlik görüntüye baktığımda aşağıdaki yakın likidasyonların alındığını görüyorum. Keza 24 saatlik görüntüme bakayım. Yine aynı görüntü ile karşılaşıyorum dostlar. 48 saatlikte benzer bir yapı var. 3 günlükte de aynı şekilde. Haftalığa geçtiğimde haftalıkta da aynı görüntü beni karşılıyor. 2 haftalığa geçiyorum. Evet. Görmek istediğim buydu. 2 haftalıkta bakınız bir miktar daha aşağıda, yani 82.700 civarlarına kadar bir likidasyon. Hatta bakınız 80.600 civarlarında da, şuralarda da bir likidasyon söz konusu. Yani buralara kadar bir hareket görmek muhtemeldir diye düşünüyorum. Keza baktığımızda 12, 24, 48, 3 gün, bir haftalık görüntülere yukarıda da likidasyon birikim alanların oluştuğunu görüyorum dostlar. Yani 2 Nisan'da gelecek herhangi bir olumlu haberle bizler bu aşağıdaki likidasyonları alıp tekrardan yukarı yönlü hareket görmemiz gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani şöyle ki ben de bu beklentiyle şu bölgelerde, bakın şuradaki temaslı, şuradaki iğnelere baktığımda sürekli iğnelediği bölgeler, yani şu 81.000 80.000 dolar seviyesi arasında bir long pozisyon alma gibi düşüncem var dostlar.
Hatta o long pozisyonu biraz daha böyle uzun vade taşımak için de alabilirim. Yani nasıl bir long pozisyonu? Mesela şöyle diyelim. Eğer 81 bin dolar civarlarına gelirse şöyle ki yüksek kaldıraç değil, belki 2x belki 3x bir long olabilir dostlar. Mesela önümüzdeki günlerde olası bir yani 70 bin, 71 bin, 60 bin seviyeli 67 bin seviyelerine kadar bir düşüş gerçekleşirse oralardan ekleme yapabilmeye uygun şekilde bir pozisyon açmayı düşünüyorum. Tabii bu da uzun vade taşıyabilmek açısından böyle bir pozisyon içerisindeyim. Yani şöyle ki buradaki yapı, buradaki konsolidasyon süreci biraz daha böyle tamamlanmaya başladığını düşünüyorum dostlar. Biraz böyle piyasada yükselmek isteyen bir yapı da söz konusu olduğunu görüyorum. Keza bunun nereden görüyorum? ETF'lerin mesela yavaş yavaş onaylanmaya başlaması. Bir. İki. Piyasadaki olumsuz beklentinin çok artıyor olması. Yani birçok yatırımcının, birçok trader'ın, birçok analistin çok daha böyle aşağı seviyelere düşüş beklentisi içerisine giriyor olması. Keza bu beklentinin arttığı dönemlerde biz piyasada yükseliş görmemiz çok muhtemel. 3. Dolar arzının artıyor olması, Tether basılıyor olması, USDC basılıyor olması. Borsalarda bununla birlikte aynı zamanda dördüncü madde olduğunu söyleyebilirim. Balinaların sürekli Bitcoin topluyor olması. Yani küçük yatırımcılar, hamsiler diyebileceğimiz yatırımcı grubu ellerindeki varlıkları satıyorken balinaların bu bölgelerden ciddi bir şekilde ürünleri topluyor oluşu. Aynı zamanda piyasalardaki, borsalardaki Bitcoin miktarının rekor seviyede düşük seyrediyor olması benim önümüzdeki günlerde yani belki önümüzdeki ay içerisinde belki bir aylık, 1,5 aylık süre zarfından sonra daha böyle yükselen bir yapı içerisine girebileceğimizi düşünüyorum dostlar. Yani bu gibi sebeplerden dolayı yani buradaki yükselişi, olası yükselişi kaçırmamak adına uzun vadeli tutabileceğim bir küçük X, küçük kaldıraç yani 2x olabilir, maksimum 4x açarım diye düşünüyorum. Bir Bitcoin longum olsun istiyorum. Aşağı yönlü hareket gelirse keza 3 aylık likidasyon verilerine baktığımda 3 aylık görüntüde 70 bin dolar seviyesindeki o likidasyon birikim alanı hala mevcut dostlar. Oraya bir hareket gelmesi muhtemeldir. Oradan da ekleme yapabilecek şekilde bir işlem olacak bu dostlar. Onu da ifade etmiş olayım. Şöyle 4 saatlik görüntüde pardon MACD değil RSI'ye bakacak olursak RSI'nin de 4 saatlik görüntüde 30 teması gerçekleştirdiğini görüyoruz dostlar. 30'un altına yani 30'un kırılmasıyla birlikte bir 80 bin dolar hareketi gerçekleşmesi mümkündür. 80 bin 81 bin dolar hareketi gerçekleşmesi mümkündür. Yani şöyle bir hareket bir iğne gerçekleşmesi mümkündür. O iğneden faydalanmak adına daha emirimi atmadım ama bir emir atmayı düşünüyorum. Long emir atmayı düşünüyorum dostlar. Oradan gerçekleşme ihtimali olan bir yükseliş olduğunda söyleyebilirim. Dostlar kısa vadeli tabii ki bu. Şimdi günlük tarafta baktığımızda şöyle günlük tarafta incelediğimizde dostlar RSI'da biz 50 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra ne yazık ki toparlanamadık hiçbir şekilde. Bakın 50 seviyesini aşağı yönlü kırdık. Hatta retest attık 50 seviyesine. O zaman
Bitcoin fiyatı $100.000 seviyesindeydi. Akabinde gerçekleşen hareketler sürekli düşüş yönlü hareketlerdi. Özellikle $92.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla biz gerek Bitcoin'e gerek altcoin'lerde çok böyle düşük fiyatları gördük dostlar. Yani uzun vade, orta uzun vade Bitcoin'de yükseliş hareketine başlatıyor diyebilmem için, yükseliş hareketi artık başlar, bundan sonra yeni bir ATH gelebilir diyebilmem için RSI'da net bir yukarı yönlü 50 kırılımı görmem gerekiyor dostlar. Bakınız, o bölge hiçbir şekilde kırılamamış. Ya bir fake out durumu var şurada minor yapıda baktığınızda, ama o hareketin devamında göremedik ne yazık ki. RSI'da, günlük grafikte RSI'da 50 bölgesinin yukarı yönlü kırılmasıyla orta uzun vadede Bitcoin yükselen yapısına başlatabilir düşüncesindeyim dostlar. Onu da ifade etmiş olayım. Evet. Bakalım kimler gelmiş. Yaşar Çankaya, merhaba abi demiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Yaşar hocam. Abi, piyasada zararda olan insanların çoğu inanıyor. Bir saat önce bir arkadaş video paylaşmış. Bir de roket koymuş. Altcoin'ler patlama yapacak diye bir başlık atmış. Zararda olan insanlar bir umut seyrediyor. Kesinlikle, yani genelde bir de şöyle bir şey var Mesut hocam. Yani optimist yaklaşımlar daha böyle ilgi çekici oluyor. İyimser yaklaşımlar daha ilgi çekici oluyor. Şimdi ben burada düşecek diyorum. Kimse düşecek lafını duymak istemiyor. Birçok kişi zararda zaten. Spot portföyde ben de zarardayım. Yani benim de zararda olduğum, %80, %90 zararda olduğum ürünler var. Ama bu ürünler nasıl ürünler? Gem projesi, yani gem kategorisinde değerlendirdiğim ürünler. Zaten %80, %90, %95 spot zararı kabul ederek girdiğim ürünler. Hatta yani spotta lik olma durumu nedir? Üründe yatırım yaparsınız. Ürün %99 oranında düşer. Satayım dersiniz ama satış işlemini karşılayacak fiyi bile yetmez. Fiye bile yetmez yani kalan miktar. Öyle bir durum söz konusu olmadı şu ana kadar, ama zaten o şiddette zararda olduğum ürünlerde zaten ufak miktarlar, zararını kabul edebileceğim miktarlarda yatırım yaptım. Yarın öbür gün yükselir, patlar giderler. Aynı zamanda bu ürünler mesela çok asimetrik oranda kazanç potansiyeli sağlayabilecek nitelikte de ürünler. Yani bugün 10x'de ben belki maliyetime geleceğim, ama o ürün belki 100x, hakikaten böyle birileri diyor ya 1000x altcoin sepeti, belki yapacaksa belki o ürünler yapacak 1000x. Çünkü market cap'i zaten diyelim 5 milyon dolar. En ufak bir para girse bile 10x'i çok rahat yapabilecek ürünler olduğu için o ürünlerde satış gerçekleştirmedim. Majör yaptım, böyle yoğun bir şekilde gerçekten yatırımlık olarak değerlendirdiğim ürünler ciddi zararda olmadığım ürünler. Çok böyle olumlu market koşulları piyasaya hakim olduğu zamanlarda ufak bir yükselişle benim böyle zararımı çok net bir şekilde karşılayacağım ürünler. Dolayısıyla piyasanın geneline baktığımda evet, ben de olumlu bakıyorum. Düşüş görsek de piyasanın, yani orta uzun vadede piyasanın geneline ben de olumlu bakıyorum, ama yani birçok yatırımcı Mart tepesinde, 2024 Mart tepesinde alım gerçekleştirdiği için birçok kişi optimist yaklaşımları, optimist hareketleri almayı tercih ettiği için ne yazık ki zararda. Ama ben ne yaptım? Piyasanın en çok korku içerisinde olduğu zamanlarda alım işlemi gerçekleştirdim. Yani kimse böyle uçuyoruz kaçıyoruz falan demesine bakmam. Benim de takip ettiğim traderlar var. Ben de ekstra görüş ihtiyacı duyuyorum çoğu zaman. Tabii ki ekstra görüş her zaman önemlidir. Yani ne kadar da kaliteli analiz gerçekleştiriyor da olsanız, ne kadar da yaptığınız analizler doğru bir şekilde
gerçekleşiyor da olsa ekstra görüş her zaman iyidir. Aynı zamanda kendinizi sorgulamanız, kendi yaptığınız analizi sürekli teyit etmeniz başkalarından veyahut tersi analizler var mı bunlara bakmanız önemlidir diye düşünüyorum. Keza orta uzun vadede yapmış olduğunuz yatırımlarda olası zararları minimize etmeyi bu şekilde sağlarız diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş Mustafa İnce. Hoş geldiniz hocam. O kadar karaktersiz insanlar var ki piyasada. Bu kötü durumda bile insanların umudunu sömürüyorlar. Yazık. Ne yazık ki hocam. Yani takipçi kasmak için ne yazık ki bu tarz insanlar var. Bir bakıyorum onların da takipçileri gerçekten böyle canlı yayınları binlerce kişi tarafından izleniliyor. Yani az önce ifade ettiğim mesele. Yani arada mesela bozuk saat bile günde 2 defa doğru vakti gösterirmiş ya. Onların da böyle yani ettiği kelimeler laflar üzerinde kesinlikle onların da doğru söylediği şeyler yok değil. Evet onlar da bir takım mevzularda doğru ifadelerde bulunuyorlar ama yani kimseyi piyasada böyle gaza getirmemek lazım. İnsanlar zaten yatırım psikolojisini yönetme noktasında genelde çok zor bir süreç yaşıyorlar. Ya o psikolojiyi yönetmek gerçekten kolay değil. Yani tecrübe istiyor, belli bir güvence istiyor, ekonomik, finansal yaşantısının insanın yani belli bir seviyede olması ihtiyacı söz konusu aynı zamanda psikoloji yönetmek. Yani kendi finansal hayatı yani finansal durumu kötü olan birisinin e, yani özellikle kripto borsalarda doğru psikolojiyle işlem yönetebilme olanlar çok düşük. O yüzden yani bu zafiyetleri kesinlikle suistimal etmemek lazım. Bir yayıncı olarak ifade ettiğim bir husus bu dostlar. Dolayısıyla elimden geldiğince yani piyasa ne gösteriyor? Kimseyi böyle hatta yani ciddi oranda yükseliş beklentim olan ürün dahi olsa bunu bile itidalli ifade etmeye çalışıyorum. Yani kimseyi böyle gaza getirmemeye çalışıyorum ki isteğim yani özellikle takipçilerimden isteğim bunu sağlamaya çalışıyorum. Yani kendi analizlerini kendileri gerçekleştirebileceği bir noktaya gelebilsinler. Belli oranda zaten bu söz konusu. Ama özellikle yani benim takipçim kendi yatırım yapmayı istediği ürünü bulabilmeli diye düşünüyorum. Keza ben geçtiğimiz dönemlerde yapmış olduğum bütün yatırımlarda en çok kendi bulduğum ürünlerde kazanç sağladım. Yani ve bunun verdiği haz gerçekten yani tarif edilemez. Yani bu hazzı benim takipçilerim de yaşamasını istiyorum dostlar. Keza yani başka türlü bir kazanç ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. Kısa vadeli bir takım alsatlarda evet kazanç görülebilir. Bu yani bu mümkün. Ama uzun vade bakıldığında o parayı realize etme noktasında gerçekten ben bu parayı kazandım ve kazandığım parayla şunu elde ettim diyebilme noktasına gelebilmek için bu söylediklerimi, bu ifade ettiklerimi yapmak e, kaçınılmaz, yapmak zaruri diye düşünüyorum. Kek bakar mısın demiş Furkan. Terste kaldım. Salak gibi inatlaşıp stop atmadım demiş. Evet, inatlaşmak biraz sıkıntı olabiliyor. Giriş yerinde söylersen hocam o şekilde bakayım. Kek bakacağım not aldım. 1.60 falan döner mi acaba? Keke tamam o şekilde bakacağım. 1.60 döner mi? Not aldım. Ah be Deca demiş. Semih hocam XCN'de short olduğunu söylemiştin. %10 kadar düşüş oldu. Şu an destekte gibi gördüm. Daha düşüş görebiliyor musunuz? Adamın dibisiniz yayınlar demiş. Teşekkürler. XCN'de ben shortumu kapattım. XCN'de hiçbir üründe shortta değilim. Hiçbir üründe işlemde değilim. Karlı da kapattım XCN shortumu.
Yüzde kaç kârda kapatmışım? Ona bakayım. Order history. Şöyle son 30 gün diyelim. XC'nin short'unu %70 kârla kapatmışım. Ben evet. Aynen. 8x short %70 kârla kapatmışım. Şu an herhangi bir işlemde olduğum ürün yok. Bitcoin'e long Bitcoin'e short girmiştim. Onu da kapattım. Kârlı bir şekilde onu da kapattım. Şimdi 81 bin arasından bir long pozisyon deneyeceğim. Yine aşağılardan uzun vade tutmak için aşağılardan yine ekleme yapabileceğim şekilde. 2 dönem kripto yatırımcıyım. Marketin nasıl hareket ettiğini anlamadığınız sürece kesinlikle para kaybedersiniz. Borsa botlar bunlar çalışmalısınız. Sonra teknik analize bakıp alırsınız. Evet Alper Hocam doğru noktaya parmak basmış. Yani botların çalışma mantığını, likidasyon meselesini anladığınızda, teknik analizinizi de geliştirdiğinizde bu piyasadan para kazanmanız muhtemel. Tabii buna biraz da böyle temel analizi eklerseniz, yani finansal okuryazarlığınızı geliştirmeye yönelik bir takım böyle girişimlerde bulunursanız yani bu piyasa size para kazandırır diye düşünüyorum. Merhaba hocam, ons altın önümüzdeki süreçte ne olur demiş Hüsnü Hacıoğlu. 2,5 Euro'da bağışta bulunmuş bir de. Teşekkürler diyelim. Ons altına bakalım, evet. Zaten piyasanın geneline incelerken altına da bakıyoruz. Hatta grafiklerime döneyim dostlar. Evet, Bitcoin'i inceledik. Altcoin'lere yine bakacağız. Hatta şunu yazayım. Şöyle alt yazı geçeyim. Evet. Şu piyasanın geneline baktıktan sonra altcoin incelemelerine de geçeceğim. AMPG, Cake ve XCN soruldu. Onlara bakacağım. Öyle. Ethereum'a bakalım. Ethereum bu düşüşten tabii CM grafiğini değil, yanlış grafiği açtık. Binance grafiğine bakalım. Şöyle 4 saatlik görüntüye geldiğimizde Ethereum'da da yani önceki yayınımda çizdiğim görüntüydü bu kanal yapısı. Yani kırılımla birlikte zaten düşüş geldiğini görüyoruz. Şu an için minör bir destek alanında olduğunu söylemek mümkün. Lakin majör destek alanımız 1735 dolar seviyesi dostlar. 1735 dolar seviyesine kadar bir düşüş görmek muhtemeldir Ethereum tarafında. Şöyle önümüzdeki günlerde Ethereum'da daha çok böyle takip ettiğim, tabii teknik görüntüleri takip ediyorum. Yani önemli gördüğüm seviyeler zaten 1735 dolar seviyesinin fiyatı tutması gerektiğini düşünüyorum. Kırılmamalı, kesinlikle 1735 dolar seviyesi. Kırarsa yani bizim bu piyasada ayı dönemini biraz daha uzun vade görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum yani. Boğa beklentileri biraz daha böyle ötelenebilir altcoin'ler nezdinde diyebilirim. 1735 dolar seviyesi önemli. Keza yukarı yönlü de 2158 dolar seviyesini önemli buluyorum. Keza 2158 seviyesine daha gelmeden tepki alıp aşağı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Akabinde gördüğüm önemli direnç seviyesi de 2400 dolar seviyesi dostlar Ethereum'da. Teknik seviyeler evet takip ediyorum Ethereum'da ama daha çok takip ettiğim mesele Ethereum'da bir
güncellemelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi. 2. ETF'lerde Ethereum ETF'lerinin staking'i aktif olması, açılması. ESIS tarafından Ethereum staking ETF'lerinin kabul edilmesi. Bu iki haberle birlikte Ethereum'da güzel yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Genelde teknik yapıdan daha ziyade bu iki haberi takip ediyorum diyebilirim. Evet. Dominansa bakalım. Dominansa şöyle yükselen trendimizi aşağı yönlü kırdık ve trendin retesti pozisyonunda niteliğinde bir hareket görüyoruz. Aynı zamanda şurada da bir tabii ki direnç alanı yaratmış durumda. Lakin majör direncimiz 63 seviyesi, %63 seviyesi. Oraya kadar bir yükseliş gelmesi muhtemeldir dostlar. Akabinde benim orta uzun vade Bitcoin dominansını takip ettiğim yapı şuradaki yükselen kanal dostlar. Yani kanal özellikle kanal orta banda aşağı yönlü kırıldıktan sonra biz altcoin'lerde daha böyle yükselen bir yapı görürüz diye düşünüyorum. Daha çok böyle kazandıran bir altcoin piyasası ile karşılaşırız diye düşünüyorum dostlar. Özellikle şuradaki kanalın orta bandının takibini yapıyorum dostlar yakından. Burada gerçekleşecek kırılımları da sizlerle anlık olarak paylaşacağım ki önemli bir kırılım olduğunu düşünüyorum. Bunları Telegram duyuru kanalımızdan da paylaşırım. Eğer siz de katılmadıysanız Telegram duyuru kanalımıza sabitlenen yorumlarda mevcut. Oradan duyuru kanalımıza katılabilirsiniz dostlar. Evet, geçtim. Dolar endeksi aslında piyasalar açıldıktan sonra dolar endeksinin, yani pazartesi gününden itibaren dolar endeksinin biraz böyle yükselen bir yapı içerisinde de görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Bu da tabii yani verilerin beklenti üstünde gelmesiyle birlikte PCE verisinin beklenti üstünde gelmesiyle birlikte tabii para politikasının hala sıkı bir şekilde devam edeceğine yönelik bir beklenti oluşturuyor. Bu da doların güçlenmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla pazartesi günden itibaren biraz daha böyle doların yani yukarı yönlü hareket ettiğini görmek mümkündür diye düşünüyorum. Lakin dolar endeksindeki genel görüntüye baktığımda şöyle orta uzun vade güzel bir band içerisindeyiz. Bu bandın bir box içerisindeyiz. Bu box'ın alt bandına kadar en azından bir hareket görmek iyi olacaktır. Bizim piyasamız içinde bir kan can olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Şöyle total grafiklerime bakayım. Total grafiğimde kesinlikle kırmamam gereken seviye 2.45 trilyon dolar seviyesi. Aşağı yönlü kesinlikle kırmamam gereken bir seviye. Bu seviyenin üstünde kalıcılık sağladığım durumda herhangi bir sorun, sıkıntı uzun vade yok. Şöyle kısa vade evet, yani 2.65'ten 2.45'e kadar gerçekleşebilecek olası bir hamle bile bizim piyasada ciddi bir düşüş görmemize sebep olur. İyi olmaz yani, oransal olarak baktığımızda derin bir düşüştür aslında bakıldığında. Ama uzun vade olarak baktığımda 2.45 trilyon dolar seviyesinin kırılmamasını önemli buluyorum dostlar. Keza baktığımda anlık olarak da minör bir destek alanında olduğunu söyleyebilirim. Major direncimde total market cap grafiğimde 3.01 trilyon dolar seviyesi dostlar. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra daha böyle piyasanın geneline bullish bakmak mümkündür diyebilirim. Total 2 grafiğime baktığımda Total 2 grafiğimde aslında
minör, yani şöyle en yakın dip seviyesine en yakın grafik olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi de Ethereum'un daha böyle etkin olduğu bir grafik olduğu için Ethereum'da gördüğümüz derin düşüşler olduğunu söyleyebilirim dostlar. Dolayısıyla bu grafikte de yani kırmamamız gereken seviyeye çok yakın olduğumuz net bir şekilde görülüyor. Bu grafikte kırmamamız gereken seviyede 910 milyar dolar seviyesi, yani şuradaki iğne ucunun altında bir mum kapanışı görmememiz önemli dostlar. Keza 1.09 trilyon dolar seviyesinin de zaten bakınız yani şuradaki aldığı tepkilerle bir direnç seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Bu seviyede yukarı yönlü kırıldıktan sonra biraz daha böyle total 2 grafiğinde rahat nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Daha böyle orta uzun vade yükseliş yapısı görmemiz için şuradaki düşen trendin yukarı yönlü kırılımını görmek gerekir dostlar. Total 3 grafiğime baktığımda Total 3 grafiğimde anlık olarak yine minör destek alanındayım. Bakınız 775 milyar dolar seviyesi. Bu seviye kesinlikle kırılmamalı. Önemli bir seviye dostlar. Yani aşağı iğne gelse bile bu seviye Total 3 grafiğimizi tutmalı diye düşünüyorum dostlar. Others grafiğime baktığımda Others grafiğimde de tekrardan önemli gördüğüm şuradaki yükselen trendi günlük yapıda görebilirsiniz. Yükselen trendi tekrardan kazanmıştık. Lakin bunun altına tekrardan bir kırılım gerçekleşti. Ancak yine Total Others grafiğimde de Others Market Cap grafiğinde de 222 milyar dolar olan önemli destek lokasyonunda anlık olarak olduğumuzu söyleyebilirim dostlar. Bu seviye kesinlikle kırılmamalı. Kırılırsa altcoin'lerde iyi bir dönem görmeyiz diye düşünüyorum. Yani bu seviye tutmalıdır diye düşünüyorum dostlar. Yani kırarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakınız geçmişte kırılım gerçekleşmiş buralarda. Artık dönüş görüntüsü arayacağız burada. Yani bir ikili dip olur. Bakın burada zaten bir ikili dip görüntüsü oluşturmuş veya bir düşen kama olur. Bir düşen kamanın kırılımı olur. Bu tarz görüntüler bekleyip artık altcoin'ler nezdinde de daha böyle olumlu senaryoları çizebileceğimiz dönemler arayacağız. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa dostlar. Kritik bir seviyedeyiz. Onu söylemem gerekiyor. Ons altın sorulmuştu. Ons altına bakalım. Ons altın yani bakınız bu şimdi ons altını değerlendirirken temel haber akışını kesinlikle çok yakından takip etmek gerekiyor. Yani bugün özellikle İsrail bu yapmış olduğu ateşkes anlaşmalarını ihlal eden bir hareket içerisinde bölgede yani savaşın daha da artacağına yönelik bir takım işler gerçekleşiyor. Keza Amerika'nın Yemen'e yönelik bir takım operasyonları var. Husiler üzerinde bir takım operasyonları söz konusu. Yani bu tarz haberlerin altın fiyatı üzerinde yükseliş yapısını tetikleyen bir etkisi söz konusu dostlar. Ya bakınız Rusya'nın da aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının tamamen bitirilmesine yönelik bir takım barış görüşmeleri söz konusu olsa da Rusya'nın da bölgede bir takım saldırılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu yapılar, yani bu haberler altın fiyatını, ons altın fiyatını yukarı yönlü iten haberler dostlar. Tabii altının yukarı yönlü hareketi bizim piyasamızda, yani bütün finansal piyasalar için konuşmak mümkün. Yani Nasdaq, S&P, kripto,
Yani BIST 100 bütün piyasalar için söyleyebilirsiniz. Yükselen bir altın fiyatı varsa diğer riskli varlıklar, altın dışındaki diğer riskli varlıkların düştüğü bir yapı görmek muhtemel. Hatta beklenti bu yönde gerçekleşir. Bizim altın tarafında biraz daha böyle yatay, hatta düşen düzeltme hareketlerini yapan bir yapı görmemiz gerekiyor. Diğer riskli varlıklarda yükseliş yapıları görmemiz için. Altın beklentim, fiyatı beklentim 3251 dolar seviyesi. Yani bakınız, zaten şuradaki kırılım geldikten sonra bu kırılımı söylemiştim dostlar. Yani 2000 800 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldığı andan itibaren altında 3251 dolar seviyesini görmek muhtemeldir diye daha buralarda konuşmuştuk dostlar. Buralarda ifade etmiştim. Keza şuradaki düşen trendin kırılması vesaire, bunları o zaman konuşmuştuk. Altın rekor üstüne rekor yapıyor. Yani 3251 dolar seviyesi de kırılırsa iyi yerlere gitmeyiz. Onu da söyleyeyim. Yani bizim için çok iyi olmaz. Yani 5000 dolar görülüyor burada. Yani uçuyoruz kaçıyoruz gibi bir durum söz konusu ama yani 5000 dolar altın için yüksek bir miktar. Özellikle bakınız, Amerika tarafında Fort Knox'un incelenmesi mevzusu yıllardan beri, 10 yıllardan beri içeri dahi girilemeyen, hiçbir otorite tarafından içerideki altın miktarının teyit edilmediği bir yapı söz konusu. Keza Donald Trump'ın, Elon Musk'ın Fort Knox'u yani teftiş edileceği gibi bir durum söz konusu. Yani buradan gelecek haberlerin de etkisiyle altın tarafında yükseliş bir yapı görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Altın bu şekilde. Altın kritik dostlar. Altına kesinlikle yakından takip etmemiz gerekiyor. Dolar endeksine baktığımızda, dolar market cap grafiğine baktığımızda, USDT dominansa baktığımızda tekrardan düşen trendin teması söz konusu. Hatta kırılım gelmiş. Bu iyi değil. Bu iyi değil. Kırılım ile birlikte %6.42 seviyesine kadar bir hareket görmek muhtemeldir dostlar. Lakin USDT dominansını incelerken şunu da unutmamamız lazım. USDT dominansını tek başına incelemek doğru değildir. USDT dominansını aynı zamanda yeni USDT arzlarıyla birlikte takip etmek önemlidir dostlar. Geçtiğimiz günlerde özellikle yeni dolarların, yeni USDT'lerin basıldığı bir yoğun basıldığı bir dönem olduğunu gördük dostlar. Dolayısıyla arzda da ciddi bir artış söz konusu. Bu da dolar dominansının yukarı yönlü hareketini tetikleyen bir unsurdur dostlar. Onu da ifade etmiş olalım. Net bir kırılım var mı şu an için? Hayır, net bir kırılım yok. Günlük mum kapanışı gerçekleşmemiş. Aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda buralar direnç lokasyonu zaten aynı zamanda. Buralardan aşağı yönlü bir tepki alması muhtemeldir diyelim dostlar. Ancak kritik bir noktada, o yüzden yakından takip etmemiz gereken diğer bir grafiktir dostlar. Evet, piyasanın geneline ilişkin yorumlarımızı yapmış olduk. Şöyle bir chat ekranına döneyim. Altcoin soruları var mı? Çeşitli sorular var mı? Eğer varsa onları cevaplayıp akabinde altcoin incelemelerine yavaş yavaş başlıyor olacağım. Evet. Semih Hocam, XCN'de bir daha bakabilirsiniz. Yolları altcoin baktınız. Evet, bakacağım. Bakacağım XCN'e. Zümrüt. Sevgili Zümrüt, hoş geldiniz. Selam güzel insan demiş. Hoş geldiniz. Selam. Rahatsızlığım dolayısıyla takip edemedim bir süre. Çok geçmiş olsun. Umarım bir sorun, sıkıntı yoktur. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Moralsiniz şu piyasada. Düzgün ve kaliteli yayın bulmak harika demiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya bu güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili Zümrüt. İyi ki varsınız. Sağ olun. O haber ne zaman gelir? Hangisi hocam?
Hakan hocam. Hangi haber? Birçok haberden bahsettim. Hangi haber? O iki haber. Şey mi? Bu Ethereum tarafında sordunuz sanırım. Ne zaman gelir o iki haber Ethereum tarafında? Bu güncelleştirmelere yönelik haberler zaten geliyor yavaş yavaş. Girişimler var. Bu Ethereum tarafında güncelleştirmeler yapılıyor. Bunların başarılı olması önemli. Tamam, anladım evet hocam. Ethereum iki haber deyince. Staking mevzusu da Anıl'ın paylaştığı bir mevzu vardı. Onu duyuru kanalımda da paylaştım. Hatta bugün paylaştım. Anıl'dan diye girdim. Ethereum'da validatör sırası Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye gelmiş demiş Anıl. Mart ayında yoğunluk yaşanmış ve 17-19 Mart itibariyle şu anda 6018 doğrulayıcı sırası var. Doğrulayıcı olabilmek için en az 32 Ethereum stake edilmesi gerekiyor. Güncel hesaba göre %92.576 Ether yapıyor. Belki Ethereum staking hazırlığıdır diye bir yorumda bulunmuş. Anıl'ı ben de takip ediyorum. Gerçekten çok kıymetli birisi. Yani bu piyasadaki nadir insanlardan birisi analist tarafında. Gerek on-chain gerek veri analizi noktasında kalitelidir. Twitter tarafında takip etmenizi tavsiye ederim sizin de. Ben de takip ediyorum. Önemli gördüğüm, paylaştığı, kendi kişisel yorumlarını paylaştığı şeylerde, analizlerde önemli gördüklerimi seçip ben de duyuru kanalımda paylaşıyorum dostlar. Gala coin demiş Hamza Çelik. Gala'ya da bakalım. Ethereum için evet baktık ona. Teşekkür ediyorum demiş. İyiyim. İyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte. Nora demiş. Yarım kalmış sanırım. Sevdiklerinizle beraber nice bayramları inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Bu arada bugün de Arife. Hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden dostlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Süleyman Aslan kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz Süleyman hocam. Hoş geldiniz. Hocam Bitcoin'i 82.500 altına kırdı. 80.000 doğru gidiyoruz. Hayırlısı demiş. Evet bir long deneyeceğim orada. Bir kademe long deneyeceğim oralarda hocam. Daha emir girmedim ama anlık yayındayım zaten. Gelirse siz de burada söylersiniz. Belki birlikte yayındayken girmiş oluruz. Coinlerde arz durumu %90 üstünde basıldıysa ancak fiyat diplerde geziyorsa dikkat edin. Mal boşaltıp küçük yatırımcı spotta lik etmeye götürüyorlar. Evet doğru. Doğru yorum. Satışlar artacak demiş. Mesut Kızılaslan. Hangisinde hocam? Bitcoin'de mi? Hocam orayı Vaidot, Dia, Okta bunları inceler misiniz? Oo inceleriz. Orayı Vaidot, Dia, Okta. Not aldım. Temel tarafta hiçbir bilgim yok. Bunlarla ilgili onu söyleyeyim. Teknik görüntülerine bakarım ama. Boğa beklentiniz var mı yakın zamanda mı? Boğa beklentim var yakın zamanda değil. Orta zamanda, orta vadede hocam. Boğa beklentim benim hiçbir zaman bitmedi. Yani geçtiğimiz yayında önemli bir on-chain verisi sundum. Onu sonra katıl üyelerine özel bir şekilde video haline getirdim. Katıl üyelerinin sürekli erişebileceği bir video oluşturdum orada. Önemli bir analizdi. Ama önceki canlı yayınlarımda da erişebilirsiniz, izleyebilirsiniz siz de. P-Cycle Top indikatör üzerinde yapmış olduğum bir analizdi. O analiz doğrultusunda benim şu an için Bitcoin'de bir boğa tepesi görmediğim aşikar. Dolayısıyla yani bir boğa yaşayacaksak, yaşamamız gerekiyorsa o boğanın tepesini
görmediğimizi o analiz üzerinden gerçekleştirdim. Yani o veri üzerinden analizini gerçekleştirdim. Dolayısıyla bir boğa beklentim var. Bir ATH beklentim var. Ama yakın zamanda değil. Yani orta vadede diyebilirim. Ama ne olacaksa 2025 yılı içerisinde olacak gibi de düşünüyorum. Bu veriye dayalı değil de daha çok biraz böyle e, hissiyat diyeyim buna. Yani bu veri değildir. Biraz böyle element tarafı var, uydurma tarafı. Uydurma değil ama element tarafı var. Yani biraz hissiyat. Yani 2017 yılından beri bu piyasada işlem alan bir trader'ım. Yani bazen böyle hissiyatlar da önemli. Zaman zaman hissiyatıma göre de işlem aldığım oldu. Saadettin Dinler. XRP bakabilir misin hocam demiş. Tabii ki bakarım XRP. XRP'de de ETF'lerin onaylanması gibi bir durum söz konusu. XRP tarafında da güzel haberler var. Yani XRP'de de güzel yükselişler görebiliriz. Hocam şu an geldi 82.500 zaten. Bakalım. Evet. O 82.235. Ben short'umu kapatmasaydım keşke ya. Erken kapattık. Evet. Şimdi 4 saatlik bir bakalım. Likidasyona bakalım. Şuradan. 2 haftalıkta vardı değil mi aşağıda likidasyon? Daha aşağıda likidasyon. Yanlış hatırlamıyorsam. Açılırsa. Evet, açıl susam açıl. Volatil zamanlarda CoinGlass da kasıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ama düşüyoruz. Ben kaça emir atayım? Kaça emir atayım? Kaça emir atayım? Bir kademe 81.000 şu seviyelere. Şuradaki iğneyi atacağım bir kademe. 81.150. Bir kademe 81.150. Y kaç x? 4x. 4. Dostlar, yayın koptu. Şu an geldi mi? Sesim geliyor mu şu an? Yayın geldi mi? Yayın geldi mi? Ses deneme ses deneme. Ses deneme. Geldi demiş. Tamam süper. Süper. Hemen şu internet olayını bir çözeyim. Hemen geçiyorum. Hemen geçiyorum. Şöyle. Evet. Bir kısa gidip hemen bir saniye geleceğim. Bağlantımı değiştiriyorum çünkü. Hemen geliyorum.
Sanırım geldi ses şu an. Ses var mı şu an? Bağlantımı değiştirdim. Hemen ekran paylaşımını da yapayım. Tekrardan. Evet. Ne dedim? Nerede kaldım? Piyasa düşüyor dendi. Ben de 81.150 dolar seviyesine 4x izole long işlemi açtım dostlar. 4x izole long işlemi açtım. 81.150 dolar seviyesinden. Tabii daha alt seviyelerde gelirse oralardan ekleme yapabileceğim şekilde açtım. Yani 70.000 dolar seviyelerine kadar ekleme yaparak gideceğim ve uzun vade tutacağım şekilde yönetmeyi planlıyorum. Şöyle yorumlara da tekrardan geniş. Evet, bakalım şuradan. Boğayı sırtına almış gerisi demiş Mesut hocam. Hocam Aygın'da da bir durum var, bu kadar düşüyor demiş. Belki bir haber vardır. Hocam bilmiyorum ama bir bakarız teknik görüntüsüne, not aldım onu da. Altcoin'lerin daha da çok düşmesi mümkün mü? 3 yıldır %50'lerdik. Al tut bekle yapıyoruz. Hocam 3 yıldır %50'leri değilsen sen iyi bir noktadasın diye düşünüyorum. Yani %95, %98 oranında eriyenler var 3 yılda. Yani 3 yılda %50 erimek, yani 2x buradan 2x yaparsa siz başa baş noktaya gelmiş oluyorsunuz hocam. O yüzden bence fena bir durumda değilsiniz. 700.000 zarar var demiş. Oo, Allah kolaylık versin. Umarım kısa vadede toparlanır hocam. Hoca lik oldu galiba. Evet, kısa bir likidasyon yaşadık. Sonra geldik. Biz aldık, o yüzden düşüyor. Yok be hocam. Öyle düşünmeyin. 75 görür mü? Görebilir. 70.000 dolarlarda likidasyon var. O likidasyonu alma ihtimali var. Yani dolayısıyla zaten ben de 70.000 dolarlara kadar olası bir fiyat hareketi gerçekleşirse o fiyat hareketini değerlendirmek üzere uzun vade tutacağım bir long işlemine girdim. Yani kademeli bir şekilde eklemeler yapacağım. Let's go Garden. Sabah Siren diye bir coin'e girmiştim. Yüklü şansıma bir toko düşmedi demiş. Oh, bol kazançlar. Bereketli olsun diyeyim hocam. Siren, bakalım Siren. Ona da bakayım, merak ettim. Hiç duymadım. Doğru ürünün kodu bu mu? Siren mi? Doğrusunu yazarsanız hocam. Ya da doğrusu buysa. Tam ürün koduna yazarsanız bakalım ona da. Evet. Yavaş yavaş altcoin incelemelerine geçiyorum dostlar. Siz de o arada yayını beğenirseniz sevinirim. Kısa bir look olduk yayında tabii. Ama hemen geldik. Anlık olarak 46 izleyici var. 12 beğeni var. Kalbim kırılıyor. Evet. O Serkan hocam da gelmiş. Tamam. Tamam, ekip tamamlandı. Tatlış Ciciş hocam, iyi yayınlar. W Pros bakar mısınız lütfen demiş. W Pros. Bakarız hocam. Spot tutmak mantıksızmış şu aşamada sizce demiş. Hocam ben ağırlıklı olarak spot taraftayım. Ben spot tutuyorum. Yani bence mantıksız değil spot tutmak. Yani belli kaliteli gördüğünüz ürünlerde uzun vade, orta uzun vade yatırımlık olarak düşünebileceğiniz kaliteli, önümüzdeki sezonlarda olası hype oluşabilecek sektörlerde belli ürünlerde yatırım yapmak, korkuyu satın almak mantıklı bir harekettir diye düşünüyorum. Ben o şekilde yaklaşıyorum. Vadeli'de Siren diye geçiyor. Tamam, bakarız hocam. Bakarız. Evet. Altcoin'lere geçtim. Evet. İlk ürünüm neydi? AMP'ydi. Abdullah hocam AMP'yi sormuştu. Şurasını şöyle kapatalım. AMP'ye bakalım.
AMP USDT. Piyasanın geneline baktığımızda AMP yani Bitcoin bulucu denli düşüş içerisindeyken AMP'nin bu seviyelerde kalıcılık sağlamış olması güzel. Onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle günlük görüntüye bakacağım bir. Şurada bir yani tespit edemediğimiz bir destek mi var? Bakacağım. Şöyle çizgi grafiğime gelecek olursam aynen öyle. Bakınız şuradaki hareket. Şuradaki. Keza şu bölgede şu hareket. Temaslar. Şu kırmış, retest yapmış, yürümüş gitmiş. Yani evet orası önemli bir bölgeymiş. Onu kaçırmışım, ben de kaçırmışım dostlar. O bölgeyi. Yani çizgi grafiğinde de bakmak avantajlı olabiliyor zaman zaman. Hemen bu bölgeyi işaretleyelim. Evet. Çünkü neden şüpheye düştüm? Yani piyasanın geneli bu denli bir düşen yapı izliyorken AMP buralarda kalıcılık sağlamış. Dikkatimi çekti doğrusu. Lakin AMP'de şuradaki yükselen trendi aşağı yönlü kırdık. O iyi bir görüntü oluşturmadı bizim için. Tekrardan bu AMP'de yani şu yükselen trendi kazanmamız önemli diye düşünüyorum. Evet şurada daha önce tespit edemediğimiz bir kritik önemli destek seviyesi varmış. Yani risk iştahı biraz daha yüksek olan yatırımcılar ürün de beğeniyorsa şayet ürün özelinde evet bizim analizimiz vardı. Ürün bir Bitcoin staker'ıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Eğer Bitcoin'de de staking mevzusu önümüzdeki günlerde gündeme gelirse yani Bitcoin staker'ı olan projelerde de yükseliş görme potansiyeli vardır diye düşünüyorum. Hatta elimde bir ürün var Bitcoin staker'ı. Evet. Lakin şuradaki minor düşen trend yukarı yönlü kırılımı ile birlikte zaten aslında o da yükselen trendin kırılımı ile aynı anlama geliyor dostlar. Bakın şu şekilde. Yani şuraları bir dip olarak görüp mesela şu seviye kırar diyelim. Bir üçüncü temas aynı zamanda trendin. Yukarı yönlü kırıp böyle retestle birlikte bir kırılım gerçekleşirse hem yükselen trendin içerisine girmiş olur hem de düşen minor trendi yukarı yönlü kırmış olur. Biraz daha risk iştahı daha böyle düşük olan traderlar için daha güzel bir giriş lokasyonu sağlar diye düşünüyorum o bölgeler. AMP ama güzel durmuş şu an için piyasanın geneline baktığımızda. Bitcoin'de 82.000 anlık olarak. Diğer ürünüm neydi? Cake. 1.60 seviyesi gelir mi diye sormuştu dostumuz. Cake USDT. Terste kaldığını ifade etmişti. Dolayısıyla Perp'te bakmak daha iyi olur. USDT Perp. Short. Şimdi 1.60 seviyesi tekrar gelir mi diye sormuşsunuz. Oradan bir long işlemi almak için mi sordunuz? Onu anlayamadım tam olarak. Biraz da şuradan da bir geçmiş dönemde neler yapmış ona bir bakacağım. Daha düşük bir dibi yok. Evet tamam. En düşük dip bunlar. Hocam 1.60 seviyesi değildi yani şöyle 1.60 seviyesi tabii ki gelebilir tekrardan. Hatta yani 1.35 seviyeleri bile gelebilir yani. Şu seviyeler bile gelebilir. Şurada bir range oluşturmuş. Hatta derin bir range oluşturmuş.
Şu seviyede direnç seviyemiz, majör direnç seviyemiz. Şurada ikili dip yapamamış mesela. Belki bir üçlü dip yapması söz konusu olabilir. Yani ikili dip niye yapamamış diyorum. Ya bakınız düşmüş. Şurada iki dip, iki eşit dip oluşturmuş. Tekrardan yükselmiş. Lakin boyun bölgesini yukarı yönlü kırıp gidememiş. Yani şu kırılım ve retestiyle birlikte ikili dip beklentisiyle işleme girilebilirdi. Ama şöyle bir üçüncü dip gibi bir durum söz konusu olabilir. Zaten onun e, yapan bir yapı içerisinde mesela üçüncü diple kırar, ondan sonra yükselebilir. Üçlü dip görüntüsü oluşması muhtemeldir diye düşünüyorum. Zaten baktığımızda şu seviyede önemli bir seviye. 1.31 seviyesi de önemli bir seviye dostlar. Majör bir destek alanı Cake'te. XCN. XCN short'un derken kapattık galiba. Biraz daha kar alınabilirdi herhalde ondan. Ama tabii piyasaya açgözlü bakmamak lazım. Kırmış mı? Oo, bir short daha girilir buna. Tüh. Tüh 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 kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Şuradaki kırılımla bir daha short girelim diye düşünüyordum. Ya şu yüzden ben kapattım açıkçası. XC'nin short'unu. Şuradaki trendin çok böyle yani anlık olarak kaçırırım, kırar, yukarı yönlü gider, uçar kaçar falan belki diye kapattım şurada. Yani şuradaki desteğini kırınca tekrardan girerim diye düşündüm ama kaçırmışız. Kaçırmışız. Yani retestinde tam gerçekleştirmemiş. Buraya kadar gerçekleştirseydi iyi olabilirdi. Bakalım. XC'ne yani aslında buradan bile %67 oranında bir short fırsatı sağlıyor. Yani şuradaki imbalansif hareket doldurulmaya muhtaç gibi görüntü var. Muhtaç gibi bir görüntü var. Bakınız çok böyle ani gelen bir yükseliş. Dolayısıyla özellikle CME vadelileri grafiklerinde sürekli ifade ettiğimiz gap'ler bahsediyoruz orada. Yani 7/24 aktif piyasada açık olan ürünlerin gap'leri de bunlardır dostlar. Yani price action'cılar da çok bu tarz hareketlere bakarlar. Bu tarz hareketler doldurulabilir. Yani şuralardan girdim, short'um vardı benim. Erken kapatmışız. İyi olmadı. Neyse bir daha takip ederiz. Belki tekrardan bir short fırsatı yakalarız. Diğer ürün Gala. Gala soruldu. Gala'da GameFi sektöründe güzel bir proje. Ama ne yazık ki bu üründe de yükselen trend aşağı yönlü kırıldıktan sonra evet trend testinde yapmış. Yani bu üründe de tekrardan 0.01271 seviyesini görmek mümkündür diyebilirim. Ama uzun vade mesela bu projeyi beğeniyorsanız şayet dostlar şu bölgede şu an bulunduğu bölgede belli bir oranda yatırıma uygun bir bölge diye düşünebilirsiniz. Bakın şuradaki iğneler doğrultusunda incelediğinizde bir kademe yatırım yapılabilir. Ondan sonra bir kademe şuradaki iğne de yatırım yapılabilir. Düşerse bir kademe şurada yatırım yapılabilir. Bunun altına sarkarsa hiç iyi olmaz dostlar. Hiç iyi olmaz. Yani buradan 0.12'de %17'lik bir zarar yazıyor. Yani spotta %20'lik
bir zararı göze alabiliyorsanız bu bölgede, yani şurada bir stop olmak gerekebilir çünkü. Göze alabiliyorsanız dostlar, bir kademe risk iştahı yüksek olan yatırımcıların değerlendirilebileceği bir bölgede. Onu söyleyeyim. Onun dışında bu ürün ne yapmalı ki yükselen yapısını başlatsın? Aslında şu geçmiş hareketlerine baktığımızda dostlar, yani daha önce tepki aldığı bir bölgede olduğunu söyleyebilirim. Yani bu bölgeden de bir yukarı yönlü tepki hareketini gerçekleştirmesi muhtemeldir. Yani bir V yükselişi yapısı söz konusu. Ani ataklar gerçekleşiyor. Düşerken, bakınız düşerken böyle bir süreç, bir periyotta düşüyor. Yani uzun periyotta düşüyor. Şuradaki şu kadar bir aralıkta düşüyor. Ama bakın yükselirken çok ani fırlıyor. Düşerken yavaş düşüyor. Uzun vadede yükselirken kısa vadede düşüyor. Keza bakın burada kısa bir yükseliş hareketi. Kısa dönem ama şiddetli yükseliş. Uzun vade düşüyor. Kısa vade yükseliyor. Bakınız yine düşmüş. Yani kısa vadede tekrardan geçmiş yaptığı hareketlere baktığımda, yani o yüzden o şekilde ifade ettim. Risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için böyle kısa vadede de böyle değerlendirilebilir bir seviyede olduğunu söyledim. Ancak %20 zarar kabul edilmeli. Oray sorulmuş. Oray'a bakalım. Nereden bakalım? En eski grafik nerededir? Gateio'da eski olabilir. Oy. Evet. Oray. Şimdi direkt şöyle çizgi grafiğini alayım. Şu bölge majör direnç bölgesi. Bu ürün için. Şu bölge. Kitleyelim bunu. Önemli bir direnç bölgesi. Şu bölge önemli bir destek. Kırarsa bölgeyi, şu bölge takip edilir ilk önce. Daha sonra şu bölge takip edilir. Lakin diğer ürünlerde gördüğünüz gibi bu üründe de bakınız. Hatta mıknatısımı açayım. Trend kırılıyor, retest yapıyor, düşüyor. Yani trendler bu yüzden önemli dostlar. Yani yarın öbür gün şöyle bir hareket yapamaz mı? Mesela şuradaki desteğinden tepki aldı. Desteğine kadar hareket geldi. Şuralarda oyalandı. Şurada bir düşen kama görüntüsü oluşturdu falan. İyi de çizemedim ama daha güzel çizelim. Şöyle. Şu şekilde bir görüntü oluşturdu diyelim. Şurada bir düşen kama yapısı oluştu. Ondan sonra kırdı, yukarı gitti gibi bir görüntü olabilir mi? Olabilir. Keza şu bölgede de bir direnç var. Sonra bu bölgede kırılırsa şayet artık şuradaki alana bakmak, şuradaki alanı takip etmek gerekir dostlar. Tabii ben hareketin şeklini çizdim. Yani zamansal olarak oralara kadar gitmeyebilir. Yani daha kısa zaman içerisinde benzer bir hareket yapabilir. Tabii kırılırsa, şuradaki destek bölgemiz kırılırsa aşağı yönlü hareketler mümkündür dostlar. Yani benzer hareketleri alt bölgelerde görmek gerekir. Bir yükselen yapı görmek için. O yüzden destek dirençleri de takip etmek önemli. Oraydı. Ondan sonra ne soruldu? Bayot. Bayot.
Vayot. Yanlış yazmayalım. Evet. Hemen yayınımı kontrol edeyim. Yine düşme gibi bir durum olmasın. Evet. Bu arada soruları sorabilirsiniz. Chat ekranına geçiş yaptığımda tekrardan soruları not edeceğim. Sorduğumuz altcoin sorularını da ondan sonra cevaplayacağım. Listemi tamamlayayım. Ondan sonra chat'e geçeceğim tekrardan. Siz o arada yazabilirsiniz dostlar. Evet. Vayut. Şöyle bunda da aynı şekilde. Daha önce incelemediğim ürünler olduğu için sıfırdan inceliyorum dostlar. Şu bölge önemli bir seviye. Bakın şuradaki temaslardan dolayı önemli bir seviye. Ondan sonra aynı zamanda eğitim kalitesinde de oluyor. Bu tarz sorular gelince. Ve dikkat edin yani hiç indikatör açıyor muyum teknik analiz yaparken? İndikatöre bakılmaz demiyorum. İndikatöre bakılır tabii ki. Tabii ki indikatöre bakılır ama önce siz ürünü analiz edersiniz. Daha sonrasında teyit almak için indikatör kullanırsınız dostlar. İndikatörleri bu şekilde değerlendirmeniz daha iyi olacaktır. Yoksa indikatörler olanı söyler size. Bu oldu der. Daha çok yani bu olacak gibi bir veri sunmaz. Olanı söyler. Ama fiyat hareketini, yapısını analiz ederseniz gelecekte ne tarz hareketler yapabilir noktasında daha kaliteli analizler ortaya koyabilirsiniz dostlar. Vayot anlık olarak önemli bir destek lokasyonunda. Bu da destek lokasyonunu kaybetmemeli. Şuradaki evet kaybederse destek lokasyonunu yani 1.618 seviyesine kadar bir hareket gerçekleşebilir. Orasını da işaretlemiş olalım bu şekilde. Yani 0.009660 seviyesine kadar bir hareket gerçekleşebilir. Şu an için bir dönüş görüntüsü, bir yükselen yapı oluşturmuş mu ürün? Ne yazık ki hayır. RSI'ye bakayım. RSI'da evet pozitif uyumsuzluk var RSI'da. Ama çalışır mı çalışmaz mı bilmek güç. Şu an için bu üründe görmemiz gereken yükselen dip, yükselen tepe hareketini görmemiz gerekiyor. Yani yeni bir yüksek dip, yeni bir yüksek tepe, yeni bir yüksek dip, yeni bir yüksek tepe görüntüsü oluşması gerekiyor. Böyle bir görüntü oluşmamış henüz. Yani bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa aynı görüntüyü bu seviyelerden itibaren görmek mümkün olabilir. Yükselen dip, yükselen tepe hareketini. Dolayısıyla destek direnç seviyeleri takibi yapılmalı. Diğer ürünüm DIA. Diğer sorularının DIA, USDT. Diğer USDT'de evet, şu bölgede bir destek var. Çizgi doğru olmayacak bunda. Bunda da şöyle bir destek alanından bahsetmek sanırım daha iyi olacaktır. Evet. Bu şekilde bir destek alanı daha kaliteli bir görüntü oluşturacaktır. Kanaatindeyim dostlar. Şu kesinlikle yani hadi şuradaki desteği kırsa bile şu box'ı çizdiğimiz box'ı kırsa bile şu seviyeye aşağı yönlü kırmamalı. Mum grafiğine geliyorum. Şu seviyeyi aşağı yönlü kırıp
altına mum kapanışı yapmamalı. Yaparsa ne yapmış oluyor? Yükselen trendini aşağı yönlü kırmış oluyor. Bir aynı zamanda yani alçak dip yapmış oluyor. Yeni bir alçak dip yapmaması için kesinlikle bu seviye kırılmamalı. Ancak şu seviyede önemli bir seviye. Keza aynı zamanda yükselen trendin teması pozisyonunda olan bir seviye dostlar. Şöyle ki kırılım gerçekleşirse şayet bu üründe iyi seviyeler görünmez diye düşünüyorum. Yüzde kaçlık bir düşüş. Yani buradan bulunduğu noktadan %70 oranında bir düşüş daha söz konusu olabilir. Buradaki kırılımlar gerçekleşirse. Yani dolayısıyla şu an önemli bir destek lokasyonunda olduğunu söylemek mümkün dostlar bu ürünün. Direnç alanları neresidir? Tekrardan çizgi grafiğime geçiş yapayım. Bu ürünün kuvvetli direnç seviyeleri şu seviye en kuvvetli direnci. Keza şurada da bir direnç seviyesi var. Ve de evet. Şurada da bir direnç seviyesi var dostlar. Tekrardan mum grafiğime döndüm. 4 saatlik grafiğimi açtım. Aynı zamanda şuradaki düşen trendi de ihmal etmemek lazım. Bu düşen trendin kırılımıyla da bir yükselen yapı oluşturabilir. Keza 4 saatlik görüntüde şurası kalıcı olursa yeni bir yüksek tepe ile birlikte hem trendin kırılımıyla yükselen yapı oluşturabilir. Yükselen bir döneme girebilir ürün. Bitcoin ne yaptı? Bitcoin. ...80 kaçtan tepki aldı? 82 bin dolar seviyesine tepki almış. Güzel. Bakalım gelir mi gelmez mi? Bekliyoruz. Diğer ürün Okta. USD. Şimdi nereden bakalım? Ürünü oynuyorum. Şuradan bakalım. Bu ürün sağlam düşmüş. Şu seviye kadar bir yükseliş gelebilir bunda. Şu düşüşün düzeltmesi pozisyonda bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. O da fena bir yükseliş olmuyor. Ancak tekrardan düşüş yaparsa yani şöyle hareketlerle şuradaki yani özellikle dip bölgesinin kırılımıyla şu bölgelerin kırılımıyla hatta yani grafik bu şekilde oluşmuş ama yani şu bulunduğu seviye yani şöyle şuradaki destek lokasyonunu o da nedir? 32 sent seviyesini aşağı yönlü kırarsa derinlik kadar da düşme imkanı vardır dostlar. O da ciddi bir zarar yazar. Dikkat edilmesi gereken bir bölgede. Bunları sileyim. Bu az önce ifade ettiğim görüntüde ters çanak görüntüsü dostlar. Şöyle 4 saatlik görüntüye bakalım. Bir düşen trendi de var çünkü burada. Şu düşen trendi yukarı yönlü kırarsa şayet o yapı yani 0.382-0.5 arasına kadar bir yükseliş gerçekleştirecek bir yapı içerisinde olabilir dostlar. Şu aralık içerisine kadar.
bir yükseliş gerçekleştirebilir. Kısa orta vadede. Ama bu seviye kırılmadığı takdirde. 32 cent seviyesi kırılmadığı takdirde. Okta bu şekilde. XRP, USDT, XRP, Aygın, Siren, W Pros kaldı. Ondan sonra chatime döneceğim. XRP'de dostlar, evet, yükselen trendimizi kırdık. Kırdıktan sonra onda da düşüş gerçekleştirdik. Anlık olarak 2.9 cent civarında. Yani şu seviye aşağı yönlü kırılmamalı. Yani XRP'de 1.85 seviyesi çok önemli. 1.85 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa görüntü net bir şekilde şudur dostlar. Hemen çizelim. Nerededir? Nerede? Heh. Görüntü şudur. Hedef de iyi yerlere gelmez kırılımla birlikte. Şu an için böyle bir beklentim var. Hayır. Böyle bir beklentine girmek için boyun bölgesinin kırılması gerekir. Yani kırılır, bir test yapar boyun bölgesine. Ondan sonra işleme girilir. %45 oranında bir düşüş, 1 dolar seviyesine kadar bir düşüş getirir bu harekette dostlar. Yani bir short fırsatı yaratır. Şu an için daha böyle kısa vadede yorumlar yapacaksak şu görüntüleri kaldıralım. Tabii XRP tarafında takip etmemiz gereken diğer bir husus da şudur ki, yani ETF'i onaylanan ilk Ethereum dışında altcoin olma yolunda ilerliyor XRP. Gerek davası düştü, gerek yani birileri tarafından artık konuşulmaya başladı. Sadece zaman meselesi şeklinde ifade ediliyor. ETF'in onaylanması mevzusu. Bu haberle birlikte XRP'nin de böyle bu yapısını bozarak böyle yukarı yönlü hareketini başlattığı bir yapı görmek mümkündür. Kırılım için neresi önemli? Tekrardan ilk önce 2.33 seviyesini kazanmamız, daha sonrasında 2.5-2.52 seviyesini yukarı yönde kırıp o seviyeleri kazanmamız önemli dostlar. Diğer ürünüm maşallah iyi düşmüş. İyi düşmüş. Şuradaki ayı bayrağını çalıştırmış yani şu an. Bu üründe benim hazır çizimim yok muydu ya? Daha önce incelemiştik biz bu ürünü. Evet. Kırılım gelmiş. 1.618 tutmamış ne yazık ki. 2.618'e kadar gelmezse buralar beklenir demişiz zamanda. Yükselecekse şuradaki düşen trend kırılması gerekir demişiz. Ne yazık ki 1.618 tutmamış. 0.43 seviyesine kadar bir düşüş görmek muhtemeldir bu üründe dostlar. Ne yazık ki iyi değil şu an için. Bu ürün ne yazık ki iyi değil. Şu an için bir dönüş görüntüsü yok. Düşüyor zaten, yani ürün düşüyor. Nereden yapar bir dönüş görüntüsü, onu takip etmek lazım. Yani şuradaki oluşturduğu görüntü fena değildi. Şuradaki düşen trendin yukarı yönlü kırıp özellikle 1.38 seviyesini kıracağı bir hareketi başlatsaydı iyi olabilirdi. İyi bir görüntü sunabilirdi ama şu an için hiç iyi bir görüntüsü yok ne yazık ki. Siren USDT Perp. Bu ürün zaten düşmüş hocam ya, düşüşe kadar. Düşüşün tepkisini almış.
Daha böyle ilk grafiğine bakalım. Evet. Bu bölgesinden destek almış. Şuradaki bölgeden destek almış. Aynı zamanda şöyle bir yükselen trend oluşturmaya da başlamış diyebiliriz. Direnç yiyebileceği alan neresidir? Şu seviye muhtemel bir direnç lokasyonudur bu üründe. Aynen. Bu seviye muhtemel bir direnç lokasyonudur. W pros. Ondan sonra chat. W USD. Vaktim var dostlar. Ürünü sorabilirsiniz. Farklı konularda sorunuz varsa onlara da yanıt bulmaya çalışırım. Evet. W hocam, Serkan hocam, W ne yazık ki istediğimiz hareketi yapmamış. Yani kanal orta bandına kadar bir hareket beklemiştik ama gerçekleşmemiş ne yazık ki. 1.414 seviyesinin altına yaptığı kırılımla orasını tekrardan direnç olarak görmüş. Burada bakın, şurada da çizmiştik. Şu an için kanalın alt bandına kadar bir hareket görmek muhtemeldir tekrardan bu üründe. Yani şuralara kadar bir hareket. Belki şuralarda yapacağı bir dönüş hareketi mümkün olabilir. Şuradaki temas iyiydi aslında. Tekrardan aşağı yönlü bir temas gerçekleştirmesi iyi olmamış bu ürün. Ne yazık ki iyi olmamış. Ama şuna da bakabiliriz. Tabii burada gerçekleştirdiği hareketler neticesinde tabii burasında bir destek lokasyonunda yapmış oldu bu ürün. Yani şuradaki desteği de kaybetmemeli diyebiliriz. Şuradaki desteği kaybetmesin. Ondan sonra burada benzer hareketler yapsın kanal orta bandına kadar. Daha iyi bir görüntü oluşacaktır. PROS USD. Evet. Bu da nispeten iyi durmuş. Zaten üçgen yapısı var. Bu üçgen, simetrik üçgen yapısı çerçevesinde kırmaması gereken bir yükselen trendi söz konusu. Lakin şuradaki destek lokasyonu aşağı yönlü kırması pek iyi olmamış. Tekrardan bir trend teması gerçekleşmesi muhtemeldir bu üründe de. Alt bölgelerde bir destek lokasyonu var mı diye bir bakalım. Şu bölgelerde bir destek lokasyonu var. Ancak bu bölgeler gelmesin. Niye gelmesin? Yükselen trend aşağı yönlü kırılacağı için, yani tekrardan trendin içine girse bile gerçekten ciddi oranda yatırımcısını korkuttuğu bir fake out yapar. Yani bu da iyi olmaz. İşlemi yönetmek açısından iyi bir yapı oluşmaz. Evet. Kas. Daha bunu kilitleyelim. Evet. Prosta uzun vade yani kırmamız gereken bir düşen trend de var. Zaten yükselen yapısını başlatacaksa. En azından 1 dolar seviyesine kadar bir hareket oluşturur. O düşen trend kırılımı diyelim. Geçtim chat ekranıma. Sorularınızı yanıtlamak üzere. Nerede kaldık? Hocam eriyoruz demiş. Eriyoruz. Zaten spot
Tutmanın mantığı zarar etmemek değildir. Belli destek bölgelerinde kademeli alış stratejisini uygulayarak olası bir yükseliş sezonundan mümkün oldukça en yüksek oranda faydalanma çalışmasıdır. Spot bakiye yönetiminin amacı budur hocam. Hocam bugün param yok ama çok mutluyum. Bir garip için içim kademeli alım emirleri verdim. Epey diplere gelirse diye. Olabilir hocam, mümkündür. Mümkündür. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Serkan'cığım. Yoksa yenge eve mi aldı? ARC bakar mısın demiş Hüseyin Tekin. ARC. Bakalım. ARC. Mesut Kızılaslan el sallamış. Sanırım ayrılmış. Güle güle hocam. Atilla 2023. Hocam iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Hocam Sui short açmışım. 2.10 gelir mi? Sui. Bakalım. Sui. Cengiz Avcı CR'ye bakar mısın hocam? Merhaba demiş. Merhaba, hoş geldiniz. CR'ye bakalım. XRP baktık. Cengiz hocam. Shiba demiş Elif Özer. Tabii ki Shiba bakalım. Su'ya bakacağız. Merhaba Baby Doge bakar mısınız lütfen demiş Birten. Baby Doge bakalım. Baby Doge. Onu da not aldım. Hocam bir suyu bakacağım. Suyu bakacağım. Hocam XVG bir aylık grafiği çok basit, sabit gidiyor. Yükselir mi sence? Bakar mısın? Bakalım XVG'ye. XVG. Bir kere daha sanırım alt bandı deneyecek Zalam'ın coin'i de bunu demiş. Evet, olabilir hocam. CGPT. Bakalım mı? Bakalım hocam. CGPT. Benim de elimde olan ürünlerden bir tanesi. Temel tarafta yaptığımız incelemelerde ekibimizin sevdiği ürünlerden bir tanesi. Bu üründe. Hocam merhaba hocam. Floki bakabilir misiniz demiş Mustafa Tekçe. Tabii ki hocam, bakarız. Floki. De Pixel sormuş. Pixel'e de bakalım. Evet. Ben ekranıma geçerken siz de ufak bir beğeni butonuna tıklarsanız mutlu edersiniz dostlar. Akabinde incelemelerime ben de hızlıca başlamış olayım. Evet. ARC. Nereden bakalım? X-ray'den bakalım. Majör destek lokasyonuna gelmiş ürün. Şuradaki hareketine bakacağım. Nasıl bir hareket yapmış? Şu bölge önemli. Üründe. Şöyle geçmiş. Hı. Evet, iğnelemiş bu bölgeleri sürekli. Şu bölgede bir destek çizebiliriz. Sonra şu bölge. Şunları işaretledim. Tekrar günlük grafiğime geçtim.
Şu an için ürün önemli bir destek lokasyonu. Hatta şurada daha böyle yine saatlik görüntüde görülür mü? Yok. Yok. Dediğim başka bir görüntüden bahsedecektim de öyle bir görüntü oluşmamış. Şurada da minör bir direnç alanı var. Kazanması gereken. Bu seviyeyi kırdı şu an için. 0.05137 0.005137 seviyesine kadar bir düşüş görülmesi muhtemeldir. Kısa vadede. Evet. 1.618 seviyesini çalıştırmış bu ürün. 1.618 seviyesine kadar gelmiş. Ve oradan tepki almış. Yeni yüksek tepe hareketi başlatıyor. Yani şu an için aslında tepki alması gereken bir lokasyonda. Yani şuradan bir yükselen bir mum başlatması gerekiyor. Yani başlatmasa bile kesinlikle yani şuradaki iğne ucunun altında bir hareket gerçekleştirmemeli. Yeni bir alçalan dip yapmamalı kesinlikle. Yani 50 sent 0.0050 seviyesini aşağı yönlü kırmaması önemli. Kırmadığı takdirde yükselen yapısını e, koruyacaktır diye düşünüyorum dostlar. Bu ürün için bunu söyleyebilirim. Tabi direnç bölgelerinden de bahsedelim. Şu bölge kesinlikle önemli bir direnç. Akabinde şu seviye çok önemli bir seviye. Yani şu iki seviyeyi ifade etmek şu an için yeterli. Keza daha böyle e, minör bir direnç diyebileceğimiz bir seviyede şurada var dostlar. ARC için bunu söyleyebiliriz. SUI short girildi demişti. SUI USDT perp 2.10 gelir mi diye sorulmuştu. Şu an için hocam önemli bir destek lokasyonun üstünde. Yani 2.18 seviyesi muhtemeldir. 2.18 seviyesi muhtemeldir. Aşağı yönlü kırılım yaparsa daha uzun bir grafiğe bakalım. Daha uzun bir grafik daha iyi olacak. $2.18 aşağı yönlü kırarsa şuradaki 1.95'e kadar bir hareket gelmesi muhtemel. Ondan sonraki seviye o da kırarsa tabii ki 1.60 seviyesi. Ama şu an için anlık olarak önemli bir destekti. Ürün. Önemli bir destekti. Şöyle tam milimetrik çizelim. Şuradaki iğneler kaçmasın. 2.18 seviyesi evet. 2.18 seviyesi önemli bir seviye. Yani 2.18'de bir miktar kar alınabilir Sui'de. CRV USD Kör de eski ürünlerden bir tanesi. DAO hype'ında belli oranda kazandırmıştı tabii ki yatırımcısına. Yani ilk çıktığı zamanlardan sonra ne kadar kazandırmış. Bölgelerde giren birisine 10x kazandırmış yani. Ama sonrasında pek iyi gitmedi diyebiliyorum proje. Ama güncel bir bilgim de yok tabii ki projeye ilişkin. O yüzden yanlış bir şey söylemek de istemem.
Şöyle bu bölgeyi bir alan olarak görmek daha iyi olacaktır. Bu şekilde bir alan olarak görmek daha iyi olacaktır. Evet. Bu şekilde bir düşen trend değil de şöyle bir yapı var mı bakalım. Evet. Bu kanal takip edilebilir. Bu vatandaşta güzel de bir kanal oluşturur. Kaliteli bir kanal. Şu an için zaten bir destek lokasyonda. Buradan tekrardan bir nereye kadar? Şuraya kadar belki bir düşüş gerçekleştirse de yani oradan alacağı tepkiyle tekrardan kanal üst bandına bir hareket durumu söz konusu olabilir. Buradaki mevcut destek bölgelerini, lokasyonlarını kaybetmemesi gerekiyor. Kanal orta bandı özellikle aşağı yönlü kırarsa tabii ürün açısından iyi bir senaryo oluşmaz. Lakin tabii yani kanal üst bandını yukarı yönlü kırdığı bir görüntü görürsek tabii yani 6.97 7 dolar seviyelerine kadar yaklaşan bir ürün görmek muhtemel olur dostlar. Tabii şu seviyede bir direnç seviyesi. Aynı zamanda direnç seviyeleridir bu seviyeler. Şöyle bu şekilde. Shiba. Evet, Shiba'da güzel kaliteli bir bölgeden tepki almış dostlar. Yeni bir yüksek tepe hareketi gerçekleştirmiş. Güzel. Güzel. Şu bölge kırılmaması gerekiyor aşağı yönlü. Şuradaki iğne yeni bir alçak dip yapmamamız lazım. Yani 12.26 seviyesi takip edilmeli. Kırarsa yani yükseliş yapısını bozar. Kırmamalı. Yükseliş yapısını bozmamak için kırmamalı. Hatta buralardan dönüş mumu göstermeli. Tekrardan mesela yeni bir yüksek tepe yapmalı. Şuradaki ifade etmiş olduğumuz gibi şöyle söylersek daha iyi olur. Bu şekilde. Daha derin bir düzeltme yapmış. Yani destek bölgesinin altına kırılım sağlamış. Şu seviye önemli. Şu seviye 12.26 seviyesi önemli. Buradan yapacağı bir yükseliş hareketiyle yeni bir yüksek tepe oluşturması gerekir. Şu seviyeye yukarı yönlü kırılmalı. Oradaki iğne ucu yukarı yönlü kırılmalı. Onun dışında şurada da bir düşen trend var. Dolayısıyla bu düşen trendin kırılımıyla birlikte zaten 21.64 seviyesine kadar bir hareket görmek ilk etapta mümkün olacaktır bu üründe. Baby Doge. Baby Doge. Sürekli bir range içerisinde hareket ediyor bu arkadaşımız da. Şu seviye önemli seviye. Kaybetmemesi gereken bir seviye. Şu seviye. Evet. 90-76 seviyesi. Bol sıfırlı. Tam rakamı söyleyemeyeceğim. Şu seviye çok önemli bir seviye. Yani buradan şimdi ben normalde meme coinlere
çok böyle olumlu bakmayan bir trader'ım. Lakin bu seviyeler tabii ki değerlendirmek isteyen dostlar açısından e, bir potansiyel taşır. Onun dışında şu seviye bir çok böyle iğneli yapı oluşturmuş. Tabii mum kapanışları da değişiklik göstermiş buralarda. Tekrardan buradan alacağı tepkiyle şuralara kadar bir hareket görmek mümkün olabilir bu üründe. Mesela şuralardan fırsat verirse oraya kadar tekrardan bir 3x potansiyel belki taşıyabilir bu ürün. Dağıt zaman dilimlerinde daha yakın vade bakalım. Tabi dağıt vadede bakıldığında yükselen bir yapı oluşturması için kesinlikle şu seviyenin altına bir mum kapanışı gerçekleştirmemesi gerekir, yani şuradaki iğnenin altına. Onun dışında çok da söyleyebilecek bir şey yok. Yani 16-18, 16-188 seviyesi de önemli bir direnç. O seviye yukarı yönlü kırılırsa zaten 39.000 seviyeleri mümkün olabilir. XVG USD XVG'ye özel başka bir soru sorulmuştu. Sanırım ona bir bakayım chatinden. Bir aylık grafikte çok sabit gidiyor. Yükselir mi sence, bakar mısın diye sorulmuş. Bir aylık grafikte. Yani aylık olarak hiç de sabit değil aslında. Aylık olarak bile sabit değil bence. Şöyle günlük yeterli hocam ya. Günlük incelememiz yeterli. Günlük gayet güzel görüntüler oluşuyor. Şu seviye önemli bir destek seviyesi. Şu seviye önemli bir direnç seviyesi. Akabinde şu alan önemli bir direnç alanı. Buyurun. Ops. Evet. Ondan sonra şöyle de bir yükselen trend var. Kaybetmemeli. Daha aşağılardaki destek lokasyonları bir burada var. Bir de zaten en dip seviyesi. Bu şekilde bakabiliriz. Aslında şöyle çizsek daha iyi olabilir. Tekrardan bir güncelleme. Evet. Cuk oturdu. Yükselen kanal. Cuk oturdu diyebilirim. Bu şekilde takip edilebilir. Yani buralar bir potansiyel alan. Aynı zamanda belki bir kırılım gelse bile fake out olarak bırakma ihtimali yüksek. Bakınız çok böyle geçmiş dönemde bu bölgelere destek olarak görmüş bu ürün. Yani 31.78 seviyesini destek olarak görmüş. Yani diyelim ki şuralardan, kanal alt bandından girildi. Kanal üst bandına kadar 5x'e yakın bir kazanç potansiyeli sağlıyor yani. Tekrardan oralara kadar bir hareket gerçekleştirdiği takdirde bile güzel bir potansiyel sağlıyor. Ama tabii önce bir, yani şu seviyede bir kar realizasyonu yapmak mantıklı olabilir. Daha sonrasında kanal ortamında, sonrasında şu bölgede, belki daha sonra kanal üst bandına küçük bir miktarla gidilebilir. CGPT USD. Ben de uzun zamandan beri bakmıyorum bu ürüne.
Bakalım ChainGPT ne yapmış? Biz şuralarda falan almıştık bu ürünü. Şu an biz de zarardayız yani anladığım kadarıyla. Kırmaması gereken bir seviyeyi kırmış ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki. İyi değil. Tabii gem kategorisinde değerlendirdiğimiz bir üründü bu bizim. Şu bölge önemli değil. Seviye, şu seviye. Ondan sonra bakalım. Tekrardan mum grafiğimi alıp bu şekilde inceleyeceğim. Evet, 1.618 seviyesini tekrardan görmek mümkün olabilir. Zaten görürse anca o zaman ekleme yaparım ya bunda. Buralara kadar düşerse anca o zaman ekleme yaparım. Yani buradan bir %50 daha düşsün, ekleme yapayım yani. Ama tabii 0.07855 seviyesi de önemli bir seviye dostlar. Umarım bu bölgeyi fake out olarak bırakmış olur diyelim. Burada da şöyle bir yapı var mı? Hmm. Evet. Aslında şöyle bir kanalda da takip edebiliriz ya. Çünkü var yani band temasları da fena durmuyor. Evet, bu kanalda takip edilebilir bu üründe. Bu şekilde bir kanalda takip edilebilir. Floki USD diyelim. Şuradan bakalım. Flaky'de de geçmişte kazandıran ürünlerden bir tanesi. Şu yükselişler falan güzel kazandırdı ya yatırımcısına. 8x falan kazandırmış yani. Şöyle. Benim hazır grafiğim vardı bu üründe ama hangi grafik hatırlamıyorum şu an. Tekrardan çizelim. Şu bölge önemli bir seviye. Evet. Şu seviye önemli bir seviye. Onun dışında bulucuk oturdu. Hem destek olarak önemli bir destekti hem de kanal alt bandı teması söz konusu. Yani bu kanal alt bandı zaten kırılırsa aşağı yönlü yani bu seviyeleri kadar gösterirler tekrardan bize. Kanal alt bandı kırılırsa ürün buraya kadar gelir. Fibonacci de çok net bir şekilde gösteriyor zaten bunu. Hem şu seviye yani risk iştahı olan traderlar deneyebilir. Buradan bir long belki bir alım denenebilir buradan. Ama çok yakın stop olmak koşuluyla mesela. Şuralarda stop olunmalı. %12, %14, 15 zarara stop olunmalı. Çünkü risk şu ki %75 oranında bir düşüş gerçekleşmesi muhtemel tekrardan bu üründe. Kritik bir bölgede yani şu an için. Piksel. Piksel USDT.
Piksel'de de 1.618 tutamadı ne yazık ki. Bakınız. Tutsaydı kırılımla şu yükselişi bekleyebilirdik. Ama kırılım aşağı doğru geldi. Bu üründe de 2.618 seviyesini görmek mümkündür artık. Yani hem trendimiz kırılamamış yukarı yönlü, hem şuradaki düşen kama görüntüsünü yukarı yönlü kıramadık. Ne yazık ki. Düşen yapısına bu şekilde devam ediyor bu arkadaşlar. Bu ürün de kritik bir noktada. Yani çünkü bunda da bir kanal yapısı söz konusu ve onun alt bandı kırılmış hatta yani 2618 seviyesine kadar düşüş gelme ihtimali çok muhtemel şu an için baktığımda. Yani buradan ne kadarlık bir zarar, ne kadarlık bir düşüş? %46 oranında bir düşüş daha görmek muhtemel diye düşünüyorum Piksel'de. İyi değil. Günlük mum kapanışı bu seviyenin altında yaparsa belki short bile deneyebilirim ben Piksel'de. Piksel short. Bu üründe böyle dostlar. Ne yazık ki pek iç açıcı değil ama. Evet, nerede kaldık? Bakalım demiş, bu boğada 1000 doları 50.000 dolar yapabilecek miyiz? İnşallah hocam. İnşallah. Tek temennimiz o yönde bizim de. Yani en azından yani 50x olmasa bile bir 30x yapmak istiyorum ben de yani en azından. Ah Ethereum ah demiş Ergün Yıldızoğlu. 2800 dolardan 2 hafta önce 181 Ether aldım. Maşallah iyi almışsınız. Yaktı beni. Bu Ether 3000'i bulsun satacağım. 8 haftada hasta etti beni. Ne olacak bu Ether'in hali? Haberi bekleyeceğiz hocam. Ergün hocam. Yani 2800 bölgesi önemli bir seviye miydi? Evet, önemli bir seviyeydi. Kırıldıktan sonra belki stop olmanız bile gerekebilirmiş aslında. Onun dışında 2400 dolar seviyesi çok önemli bir seviyeydi. O seviyeye aşağı yönlü kırıldıktan sonra 2158 seviyesini takip ettik. Seviyeler hala aklımda. Ve ondan sonraki önemli seviyemiz 1735 dolar seviyesi. 1735 dolar seviyesini takip ediyoruz. O seviye önemli bir destek seviyesi. O seviyeyi kırarsa şayet Ethereum için iyi bir senaryo oluşmaz. Ancak Ethereum'da benim takip ettiğim daha önemli mevzu şudur ki daha önce de söyledim, tekrardan yeni katıldığınızı anladığım kadarıyla sizin için de tekrarlamış olayım. Bir, ETF'lerin onaylanması, staking ETF'lerin onaylanması. İki, Ethereum'daki gerçekleştirilen güncellemelerin başarılı bir şekilde oluşması, gerçekleştirilmesi. Şu an için güncelleştirme çalışmaları devam ediyor Ethereum'da. Onların o güncelleştirmelerin başarılı olduğuna yönelik bir haber akışıyla karşılaşırsak Ethereum açısından olumlu bir senaryo oluşturmak mümkündür diye düşünüyorum. Sent inceler misin demiş. Meydo hocam tüm şeyini sordu. Sepetini sordu. Hocam kaç ürün var sepetinizde? Ha, gitmediniz, tamam. Mesut hocam. Hocam Floki ekleme ne zaman alabilirim? Floki. Sanırım cevap olmuştur aslında ama tekrardan Floki'ye döneyim. Floki. Evet. Burada mı incelemiştik? Yani bu bölge belli oranda zararı kabul edecekler için değerlendirilebilir bir bölge. Şu anki bulunduğu bölge. Ancak hem destek bölgesi hem de kanal alt bandı aşağı yönlü kırılırsa şayet %75 oranında bir zarar görme potansiyeli var bu üründe.
bu şekilde yaklaşarak bir işleme girilebilir diye düşünüyorum. Yani bunları göz önünde bulundurarak işleme girilecekse işleme girilebilir diye düşünüyorum. Hocam BTC döner mi buradan? Vallahi hocam bilemiyorum buradan döner mi Bitcoin'e. Bitcoin'e inceledik. 80.150'den bir long işlemi girdim. Emir attım. Gelir gelmez bilmiyorum ama 70.000 dolar seviyeleri kritik destek bölgeleri Bitcoin için. Yani oralara kadar bir düşüş gelmesini hala ben muhtemel görüyorum. Oradaki likidasyonların alınmasını hala olası değerlendiriyorum. Dolayısıyla almış olduğum o yani long emir işlemi de zaten 4x uzun vade değerlendireceğim. Uzun vade yönetmeyi planladığım 4x bir işlem. Dolayısıyla 70.000 dolar seviyelerine kadar bir düşüş gelmesi noktasında bile durumunda bile belli destek lokasyonlarında kademeli pozisyonumu büyüteceğim bir işlem. Rica ederim hocam. Elimde 100.000 dolar cash var. Ether ekleyeyim mi? Ortalamam düşer. Ne dersiniz? 181 Ether'in üstüne ekleme yapıp 1.2 sene bekleyeceğim artık. Ne dersiniz demiş. Yani Ethereum'da ekleme, yani Ethereum majör önemli bir proje. Yani en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Ne yazık ki son zamanlarda iyi şeyler olmadı Ethereum'da ama yani ekleme aslında siz erken almışsınız. Bu bölgeler aslında alım yerleri. Yani bizim mesela ekip üyelerimiz bu bölgelerden Ethereum topladı. Yani 2000 dolardan 1800'den 1700'den Ethereum topladılar. Benim Ethereum yatırımım yok. Ben geçmiş dönemlerde 1400 maliyetli 1400-1500 dolar maliyetli Ethereum alıp onları 3500 dolar seviyesinde satmıştım. Yani ondan sonra da bir daha Ethereum almadım. Şöyle Ethereum grafiğine bakalım. Yani Ethereum'da 1735 dolar seviyesi benim gördüğüm önemli bir destek seviyesi. Şu an için bir dönüş görüntüsü var mı Ethereum'da? Hayır, yok ne yazık ki. Yani ne kısa vadede ne uzun vadede bir dönüş görüntüsü yok. Ama mesela 1780 dolar yani 1735-1780 arasına bir emir girilebilir belki diye düşünüyorum. Ama kırılma ihtimalinde, kırma durumunda bu bölgeleri yani 1400 seviyelerine kadar da bir düşüş gerçekleştirmesi muhtemel olduğu için elinizdeki cash'in tamamıyla girilmemesi daha iyi olacaktır. Evet. 1400 seviyelerine kadar bir düşüş gelir. Yani 1735 kırılırsa 1400 seviyelerine kadar bir düşüş gelir. Oralardan bir kademe daha ekleme yapmayı öngörerek, yapma riskini öngörerek işlem alınabilir. Yani 2800 siz buralardan girdiniz herhalde. Aslında siz satım yani çıkma yerinde short zamanda girmişsiniz hocam. Short işlem alınması gereken zamanda girmişsiniz. Şuradaki kırılımla girdiyseniz. Hep şunu söylüyorduk biz yayınlarda. 3047 dolar seviyesi gelirse ben çok iyi hatırlıyorum. 3047 dolar seviyesi çok önemlidir Ethereum'da. Aşağı yönlü kırılırsa 1800 dolar seviyelerine kadar kademe kademe bir düşüş durumu söz konusu olabilir. Önce 2400 dolar, tutmazsa 2153 dolar. Çok iyi hatırlıyorum yani bu seviyeleri. 2158 dolar. O da tutmazsa 1800 dolar seviyelerini
gelebilir diye bir yorumda bulunmuştum yani. Yaptığımız ilk yayınlarda. 9 hocam demiş maşallah. İyi yönetilebilir. Vayo, Okta, Dia, Oray, Polis, PYR. Bu nasıl bir ürün ya? VV, Ayfu, Vojak, Pixel. Hiç bilmediğim ürünler var hocam. Vojak evet tamam. Vojak Pixel tamam. Ama diğer ürünler Oray'ı da duydum evet. Almadım işlem almadım ama şu ana kadar. Hangi kategoride hocam bunlar? Onu da yazar mısınız? Kategorileri nedir? Yani meme coin değil sanırım bunlar inşallah. Ocak gerçeği meme coin mi? Ocak meme coin olması lazım. Bakalım. Nereden bakacağız? Şuradan bakacağız. Ben ürünlerin tabi kategorilerine de incelemeyeyim koyayım. Evet. Elimde benim şu anda yani şu an hiç meme coin yok. Bir tane bile meme coin yok benim elimde şu an. Zaten yatırımlık olarak görmediğim ürünler. Meme coinler. Şöyle fonlama verilerini de hızlıca inceleyeyim. Fonlama verilerinde negatif bir yapı görmek iyi olacaktır Bitcoin tarafında bizim için. Ama şöyle 1-2 günlük yapıya baktığımda bir yükselen bir fonlama verisi ile karşılaşıyorum. Tabii o da düşüşü getirdi. Evet, fonlamada tekrardan negatif bir görüntü iyi olacaktır. Şuradaki düşen yapı aslında olumlu. Rica ederim hocam. Bu arada rica ederim. Yapay zeka, metaverse, yapay zeka ve metaverse. Sadece Wojak mıyım demiş. Yapay zeka beklentim var benim. Metaverse beklentim var mı? Metaverse sektörüne ilişkin bir beklentim var mı? 2021 sezonu sonunda yani Metaverse gerçekten ciddi oranda zarar ettirdi ayı sezonunda. Yani beklenildiği oranda da kar edildi mi? Birkaç üründe belki kar edildi Metaverse alanında. Dolayısıyla Metaverse alanında da değerlendirdiğim ürün az var benim. Daha çok yapay zeka, REVA kategorisi, DeFi kategorisi. Ondan sonra Layer 1, Layer 2 benim üzerinde durduğum kategoriler. Ve GameFi. GameFi. Ben ne alırım? Short, alsat, kaldıraç, maldıraç. 60 yaşında adam hayatında bu yaştan sonra kumar oynarsa olacağı budur. Teşekkürler. Herkese iyi kazançlar. Umarım kimseler kaybetmez, üzülmez. Teşekkürler. Ya hocam yani siz zararsız çıkarsınız diye düşünüyorum bu piyasadan. En kötü. Ciddi oranda yatırım yapmışsınız. Yani 181 Ethereum az bir sayı değil. Umarım biraz bekletir ama umuyorum ki siz zararsız bir şekilde ayrılacaksınızdır diye düşünüyorum. Ama riskleri tabii ki araştırın, değerlendirin. Portföyünüzde bu şekilde daha iyi bir şekilde yönetebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii miktar büyüyünce onun psikolojisini yönetmek de zor oluyor. Tabii miktarın büyüklüğü kişiden kişiye göre değişebilir. Belki sizin için küçük bir miktar olabilir ama genelde baktığımda yüksek bir miktar olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu tarz yüksek miktarları yönetmesi kolay değil.
Ama şu açıdan da tebrik ediyorum Ergün Hocam sizi. Yani o da yaşın getirdiği belki bir tecrübedir. Kumar oynamamışsınız kesinlikle. Yani ben onu kumar olarak görmüyorum. Ethereum'a yatırım yapmışsınız. Tutup da siz bir Shiba almamışsınız. 1 dolar olacak. Duydum ben. Diye bir Shiba yatırımı değil bu. Veya ne bileyim bir BOME yatırımı değil. Bir MIM yatırımı değil yani. Bir Ethereum almışsınız. Ethereum yani zararsız bence çıkacaksınızdır diye düşünüyorum ya. Net bir şey tabii ki söylemiyorum. Hiçbir söylediğim yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. O yüzden size alacağınız kararlarda etkilemiş olmak da istemem. Lakin ufak bir destek mahiyetinde, en azından moral motivasyon mahiyetinde söylemem gerekirse siz bence bu piyasadan zararsız çıkabilirsiniz hocam. PR ve polise de bakalım hocam demiş. Bakalım madem. O kadar baktık, onlara da bakalım değil mi? Dostlar bu arada şunu da hatırlatmasını da yapayım. Evet. Yapıştırdım. Kopyaladım, yapıştırdım. Chat ekranına attım dostlar. Tekrardan atayım. Duyuru kanalımız, Telegram duyuru kanalımız. Eğer katılırsanız siz de anlık duyurulardan faydalanırsınız dostlar. Onu da ifade etmiş olayım. Teşekkürler. Ben hayatımı koydum demiş. Evimi sattım. Arkadaşım evimde çekyatta yatıyorum. Hep yoksulluk çektim hayatta. Bari geri kalanında biraz rahat edeyim dedim. Oo. İyi olmamış. İyi olmamış. Üzücü olmuş hocam. Yani hemen akşamdan sabaha bence ben öyle bir hareket beklemiyorum tabii ki ama olacağını düşünmüyorum. Daha böyle orta uzun vadede Ethereum'un kazandıracağını düşünüyorum hocam ya. Biraz grafikleri inceleyin hocam. Yani biraz teknik analiz olarak bakmayı deneyin piyasaya. Zaten yaşınız itibariyle finansal okuryazarlığınız yoksa bile çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani tecrübenizden dolayı. O tecrübeniz büyük bir avantaj sağlar size diye düşünüyorum. En azından önümüzdeki dönemlerde yapacağınız yatırımları daha böyle sağlam bir şekilde zararı minimize ederek yapmanız mümkün olabilir bu şekilde. Bekleyeceğiz artık 1-2 sene. Üzülmeyiniz lütfen. Ben istedim, benim kararımda. Tabii ki hocam. Hocam senin program neydi analiz yaptığın? TradingView, Pelin Hanım. Başka bir şey mi sordunuz? Ya da ben mi yanlış anladım? Tekrardan hangi programı soruyorsunuz onu anlayamadım. Yoksa TradingView, yani grafikleri TradingView üzerinden bakıyorum. Ergün Yıldızoğlu, konum atayım. Ben çadırda, karavanda, ormanda yaşıyorum demiş Serkan hocam. Harika ortamım, trader'ım. Her gün yer içerim. Jandarmalar bile kankam oldu. Kankam artık. Buyur, ormanımız açık demiş. Böyle mavi, kırmızı, yeşil renkler vardı. Anladım hangisini dediniz. P-Cycle Top indikatör. Check on chain'den bakabilirsiniz. P-Cycle Top indikatör. Osilatör müydü ya da? İndikatör. Buydu. Bunu soruyorsunuz. Katıl üyeleri için ayrıca bir video haline getirip paylaştım. Katıl üyelerinin görebileceği şekilde oradaki analizimi.
Ama yine sizlerin de herkesin de ulaşabileceği şekilde canlı yayınlar da var. Sizler de erişebilirsiniz tabii ki dostlar. Tabii katıl üyelerine önümüzdeki dönemlerde ekstra avantajlar olacak. Onu da söyleyeyim. Evet. Hangisi? Nereden katılacağım? YouTube katıl. Yani katılmak zorunda değilsiniz. O bir destek amacıyla aynı zamanda. Katıl butonu. Ücretli çünkü katıl butonu. Ne sorulmuştu? Sent, PYR ve polis. Değil mi? Sent, PYR ve polis. Evet. Onlara bakalım. MD'nin sorduğu sorular. Sent, USD. Nereden bakalım? NextJ'den bakalım. Evet. İyi durmuyor ne yazık ki. Ne yazık ki iyi durmuyor şu arkadaş. Şu bölge bir direnç. Akabinde şu bölge bir direnç. Ondan sonra burada bir alandan bahsedebilirim. Direnç alanından. Ondan sonra buralara kadar gelir mi bilmem de. O bölgeler bir direnç. Şimdi kanal orta bandını tekrardan kırmış. Yani tekrardan kanal alt bandına bir hareket söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir analiz ortaya koyduğumuz için şuradaki Fibonacci görüntüsüne bakmak lazım. Evet. Daha öncesinde kanal alt bandının altına bir fake out hareketi gerçekleştirmiş. Bakınız şurası. Şu sent dediğimiz ürün. Tekrardan 1.618 seviyesine kadar yapacağı bir hareket söz konusu olabilir şu bölgelerde. Sent bu şekilde. PYR USD 2021'de çıkmış. Hadi. O majör dibini görmüş bu da. En dip seviyesini görmüş. Evet. Şurada bir trendten bahsedebilir miyiz? Bakalım. Evet. Belki uzun vade o trend takip edilebilir. Şurada da bir minor direnç alanı söz konusu. .618'de görmüş bu da. 1.618'e kadar bir hareket gerçekleştirmiş. Hatta şuradaki yapıya bakalım. O da 1.618. 1.618'ler güzel çalışıyor hakikaten. İşte. Bakınız Fibonacci ne kadar kıymetli. Şuradan çektiğim Fibonacci 1.618. Cuk oturmuş temas. Şuradan çekiyorum. Gene aynı bölge 1.618. Yani bu bölge kaybedilmemesi gereken bir bölge. Eğer
kaliteli ise proje, güveniyorsunuz projeye, risk iştahınız da yüksekse buradan bir kademe değerlendirmeniz mümkündür. Lakin aşağı yönlü kırarsa derin bir düşüş daha gerçekleştirmesi muhtemeldir. Onu da ifade etmiş olayım. Yani buradan mesela bir kademe değerlendiren birisi yani %8, %9 bir zararı kabul etmeli. Polis USD. Bu üründe şurasını çizebiliriz. Şurası. Şu desteğini kaybetmesi iyi olmamış. Ne yazık ki. Ne yazık ki iyi olmamış. Tekrardan geçtim mum grafiğine. Evet. İyi değil. İyi değil. Bu arkadaş iyi değil. Ne yazık ki iyi değil. Yani bu da 1.18'e kadar daha bir %50'lik düşüş gerçekleştirme durumu söz konusu. Bir kanalı var mı? Bunun bakalım yapısına. Bir kanal görüntüsü söz konusu olur mu? Yani evet. Bu şekilde mümkündür. Zaten o da 1.618'lere kadar kanal teması ile birlikte bir hareket yapabilir. Ne yazık ki hoşuma gitmedi hocam bu ürün. Önemli destek alanlarında aşağı yönlü kırılması iyi olmamış. Evet, geldim chat ekranına. Hocam 1360 dolara Ethereum spot yüklü kısa vade için alım emri verdim. 1360 dolar. Fena bir seviye değil hocam da oraya kadar düşmesin ya. 735 dursun. Serkan hocam düşer mi? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun Ethereum hakkında? Serkan Bey, ben 37 yıldır Londra'da yaşıyorum. Kesin dönüş planımı Ethereum 7. Şimdilik tabii. En azından yatırdığımı geri aldığımda bu coin kumar işlerine girmeyeceğim. Kısmet gelirim yanınıza artık. Ee, Ergin hocam kumar olarak görmeyin bu işi. Kumar değil burası. Kesinlikle kumar olarak görmeyin. Yani kumar kumardır. Burası bir yatırım ortamıdır. Eğer siz kendi kişisel hayatınızda kumarbaz karakterli bir yapı içerisindeyseniz, sizin genel karakterinizde kumarbaz eğilimler, bunu eleştiri açısından söylemiyorum bu arada, veya bir kötümser yapı içerisinde söylemiyorum. Tabii ki kumar kötüdür, o ayrı, onu tartışmıyorum zaten, ama genel karakter olarak söylüyorum yani. Örnek vermek gerekirse, siz kumarbaz yapıda bir insansanız sizin hayatınızın her alanı kumardır sizin için. Yani siz mesela sabah kalkıp işe giderken bile dur 5 dakika daha uyuyayım, biraz daha hız yaparım diye kendi hayatınızı, başkalarının hayatını da kumar masasına koyabilirsiniz. Bu da bir kumardır. Yani siz kumarbazsanız tabii ki bu mecra da kumardır. Burada önemli olan sizin yapınız, sizin karakteriniz. Ama burası sizin karakteriniz kumarbaz diye, kumarbaz bir karaktere sahipseniz şayet, tabii ki kumarbaz diye, burası eşittir, kripto eşittir kumar demek değildir. Keza burası kumar değildir. Burası bir yatırım alanıdır. Siz yatırımlarınızı kumar oynar gibi yaparsanız evet kumara dönüşür. Ama siz yatırımlarınızı yatırım yapar gibi yaparsanız burası çok keyifli bir mecradır. Para kazanacağınız, gerçekten realitede
iş yapan bir takım şirketlere yatırım yapacağınız, kar elde eden bir şirketlere yatırım yapacağınız bir alandır. Bu şekilde bakmanız Ergün Hocam sizin için daha iyi olacaktır. İngiltere'desiniz, halihazırda emekli misiniz, çalışıyor musunuz bilmiyorum ama en azından belli bir standartta geliriniz olduğunu düşünüyorum. Ben de Hollanda'dayım. E, İngiltere ekonomisi itibariyle çok daha iyidir ama mesela Hollanda'ya göre baktığında ama çok böyle arasında uçurum olan ülkeler değil. O yüzden anlayabiliyorum, içinde bulunduğunuz durumu daha iyi analiz edebilirim. E, Ekonomik olarak çok böyle birbirine uzak ülkeler değiller. O yüzden biraz daha böyle kendinizi bu sektör içerisinde teknik analiz olur, temel analiz olur noktalarında geliştirirseniz daha iyi olur. Dediğim gibi şu konuda tebrik ediyorum zaten size Ergin Hocam. Yani bir meme coin almamışsınız, Ethereum almışsınız. Hiç kumar şeyi değil aslında. Siz sadece teknik analiz olarak doğru inceleyememişsiniz ürünü. Aslında satılması gereken bir yerde alım gerçekleştirmişsiniz. Bu sadece. Ama bu halledilmeyecek bir mesele değil. Üstesinden gelebilirsiniz bu ürün. Pelin Hanım 45 lira bağışta bulunmuş. Teşekkürler. Sağ olun. Ethereum'da paranızı çöpe atmadınız. Teknoloji, güç ve pazar payı olarak. Kesinlikle öyle. Kalkıp abidik gubidik coin almamışsınız. Kesinlikle. Yıpratmayın kendinizi lütfen dostum demiş. Bu kumar değil, yatırımdır. Spot alımdan bahsediyor. Serkan Hocam'la çok aynı şeyi düşünüyoruz ya. Serkan Hocam. Hocam ben 1280'lere kadar derin bir iğne bekliyorum. Tabii ki beklenti yani. Oo. Neye dayanarak hocam? Tam olarak bir analiz, hangi analiz yöntemine göre? Price action bakıyorsunuz, destek direnç mi, trend mi? Yoksa bir indikatör mü var baktınız? Merak ediyorum yani. Pelin Hanım aynı zamanda katıl butonuna basmış. Hoş geldiniz ailemize, siz de Pelin Hanım. Serkan Hocam önemli. Çünkü yani benzer düşünüyoruz sizinle. Siz o seviyeleri bekliyorsanız vardır bir gördüğünüz bir şey diye düşünüyorum. Ama neyi gördüğünüzü merak ediyorum. 1280'ler. Şimdi bir daha bir açayım Ethereum grafiğini. Tabii anladığım kadarıyla sadece Ethereum grafiği özelinde bir analiz değildir bu. Genel bir Total 2 grafiği incelemesi falan da vardır bunun içine diye düşünüyorum. ...1544, şuralar 1422... 1208... Şuralar evet çok... Yani düşerse yani şuradaki yapı, şuradaki hareket bakınız. Şuradaki temaslar kritik önemli olabilir. 1280 de şurası oluyor. Acaba siz şuradaki yapıyı mı görüyorsunuz? Belki odur. Yani ne yazık ki tamamen olamaz diyemiyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Tamamen olamaz diyemiyorum ne yazık ki. Ama 1735 dolar seviyesi kırılırsa evet görebiliriz o bölgeleri. İnşallah kırılmaz diyeyim. Pelin Hanım, önemli nedir önemli olan? Ailemizin kıymetli yeni üyesi. Anlayamadım. Nedir önemli? Bu arada yayınımı kontrol edeyim kısaca. Bir sonra sıkıntı oluşmasın.
Evet. Verdiğiniz tüm bilgiler dinlemediyiz demiş. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Elimizden geldiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz. Umarım gerçekten faydalı oluyordur. Şöyle Bitcoin'e tekrardan bir bakalım. Ne yaptı, nerelerde? Tepkiyi nereden aldı? Az önce yapmış olduğu 82.000 hareketinden tepki almış gibi duruyor şu an için. Evet. Ayıp 1.79'u gösteriyor. Buradaki hareket. Aslında fena bir lokasyona emir girmemişim. Gelir gelmez bilemiyorum tabii ki ama kırılım gerçekleşirse, şuradaki seviyede kırılırsa zaten o seviyeleri görürüz diye düşünüyorum. Bitcoin'de de. Evet. Şu an için. 30 seviyesinin altı kırılmış. 30 seviyesinin altında bir hareket devamlı olursa saatlik görüntüde, evet, 80 bin dolar seviyeleri gelebilir. Bakalım likidasyon ortaları açılacak mı? Az önce açamamıştık. 2 haftalık görüntüde likidasyonu alıp almadığını merak etmiştim. Evet, 2 haftalıkta likidasyonu almış. Yalnız şurada bir birikim de var. O da 80.600 dolar seviyelerinde oluşan bir birikim. Aylığa bakalım. Evet, buralarda var minik likidasyonlar. Şuradaki likidasyonu hiç görmek istemiyorum. Şuraya yaptığı düşüş hareketlerinden sonra buradan açılan longlar neticesinde oluşan bir likidasyon alanı oluştu. Burada long likidasyon alanı oluştu. Ne yazık ki. Keza 3 aylık görüntüde de var. 70 bin dolar seviyelerine kadar likidasyon. Zaten bu seviye hiç azalmadı. Hep arttı. Şuradaki likidasyon alanı hep arttı. O yüzden yani 70 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir diye bir beklentim var. Tabi Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerine yaptığı bir harekette Ethereum'un da Serkan Hocam'ın dediği gibi bahsettiği seviyelere bir düşüş gerçekleştirme potansiyeli olur mu? Olabilir. Şöyle şuradaki destek lokasyonu çok önemsiyorum ben. Destek alanını çok önemsiyorum. Bitcoin'de kesinlikle kaybetmememiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Keza az önce Pelin Hanım'ın sorduğu soruyu, bu grafiğin analizini ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirdim. Yenileyim sayfam, bir değişiklik var mı? Yok. Bu grafiğin analizini ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirdim. Önemli bir grafik. Evet. O grafik neticesinde de baktığımda 70 bin dolar seviyelerinin kırılımı o yapıda, o grafik üzerinde belli bozulmalar oluşturabilir. Ama kırmadığımız durumda herhangi bir sorun, sıkıntı ben görmüyorum. Uzun vade görmüyorum. Aynen öyle temaslar hocam, ancak 1280'ler tam psikolojik rakamlardır. Ethereum 1000 dolar veya altı geliyor, psikolojisi oluşuyor. Hafızam çok kuvvetli, psikoloji önemli. Bu ne var ne yok sattıracak seviyede. Evet, psikoloji önem seviyesi, psikolojim bence bir hocam. En önemli şey psikoloji bu piyasada. Umarım gelmez tabii ki. 2 Nisan haberleriyle birlikte belki 1735 dolarlardan dönebilir miyiz diye bir
düşüncem de yok değil. Umarım oralardan dönebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Nasdaq S&P'ye bakmadık. Nasdaq S&P'ye bakalım. Nasdaq'ta beklentimiz vardı. Gelmiş mi? Beklentimiz Nasdaq'ta. Nasdaq'ta beklentimiz hala gelmemiş. Beklentimiz neydi Nasdaq'ta? 18.912 seviyesiydi. Henüz gelmemiş. Evet. Tabii ons altın fiyatının şiddetli derecede yükseldiği bir piyasada Nasdaq ve S&P'nin de darbe yemesi muhtemel. Zaten şuradaki mum yine şeyle geldi aslında. Şu son düşen mum verilerle birlikte geldi. PCE verisinin yüksek beklentinin üstü gelmesiyle birlikte derin bir düzeltme, aslında düzeltme denmez buna, derin bir düşüş mumu gerçekleşti. Burada bir aslında ters ABCD yapısı da oluşabilir mi? Nereden tepki almış? 1382'den 0.382'den tepki almış gibi görünüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. 0.382'den tepki almış. Zaten kırılım da geldikten sonra buradaki yükselen minor trendin kırılımı da geldikten sonra şuradaki bayrak hedefi de beklenebilir. O da zaten bakınız şurada bahsetmiş olduğumuz 16.743 seviyelerini gösteriyor. Yani beklentimi aslında arttırabilirim. %18'lik oranda. Çünkü şurada short demiştim. Nasdaq'ta. Şu kırılımla birlikte short demiştim. Çünkü kırılım geldiğinde ikili tepe görüntüsü oluşuyor. Şuraya kadar zaten bu ikili tepenin hedefi geliyordu. Ancak şuradaki yapıya baktığımda şöyle bir yeni görüntü oluşmuş diyebilirim. S&P'ye bakalım. S&P'de de yine aynı şekilde benzer bir görüntü söz konusu. Onda aynı yapıya, aynı yapı hatta. Benzer değil, aynı. Aynı görüntü. Bakınız. Şu düşüş hareketi gelirse kanal alt bandına kadar bir düşüş gelebilir. Aynı zamanda önemli bir destek lokasyonuna kadar bir düşüş söz konusu. Yani 5.000 dolar seviyesine kadar. S&P 500'de. Evet. Ethereum Bitcoin bakalım. Ethereum Bitcoin karşısında aslında direniyor. Dip lokasyonunda gerçekten direnen bir yapıda. Şu seviye aslında kırılmış ama günlük görüntüde geçmiş hareketlerine bir daha bir bakalım. Şurada yanlış olmasın. Şu seviyede bir şu aralıkta hatta
2 Aralık'ta bir lokasyon yok değil. Yani en kötü şu 2 aralığın tutması lazım. Tekrardan bu aralıkta tutmazsa box altına kadar yapacağı bir hareket Ethereum için hiç iyi olmaz. Bitcoin karşısında daha böyle derin düşüşler gerçekleşebilir. Öyle bir durumda iyi olmaz bizim açımızdan. Ve tekrardan kazanmamız gereken seviye de zaten şu seviye. Yani ilk etapta kesinlikle 0.02567 seviyesini Ethereum Bitcoin karşısında kazanmalı ki iyi bir yükselen yapı oluşmasını görelim. Evet. Umudumuz bir dahaki Amerikan seçimlerine kalacak galiba. Yok hocam, o kadar beklemeyiz diye düşünüyorum. Ben 2025 yılı içerisinde tabii az önce de ifade ettim, yani yayının ortalarında da ifade ettim. Bir veriye dayalı değil belki ama bir hissiyat olarak söyleyebilirim ki 2025 yılı içerisinde ne olacaksa olacak diye düşünüyorum ben. Ben zaten piyasada maldayım hocam. Evet hocam. Gelirse diye yeterli adet Ethereum alım emri verdim. Gelirse gelir, gelmezse zaten elimdekiler bana yeter. Aynen öyle hocam. Süper. Ancak düşen bıçağın en son vuracağı nokta 1280-1300 dolarlar. Mümkündür hocam. Mümkündür. Yani karşı çıkacağım bir şey değil bu. Analiz değil. Retron merhaba hocam. İyi yayınlar, Avax bakar mısınız demiş. Bakarız tabii ki. Avax bakalım. Avax. Avax da sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ve Avax'ın Grayscale Spot ETF başvurusuna bulunmuştu sanırım. Yeni haber bu. Yeni haber. Bir teyit edeyim. Bir saniye. Hemen teyit edeceğim. Az bekletiyorum. Nerededir? Nerededir? Evet. Grayscale AVAX ETF başvurusunda bulundu diye. Dün. Evet. Dün haberi. Yani AVAX'ın ETF başvurusunda onaylanması durumunda AVAX'ta da güzel hareketler görme olanağımız yüksek dostlar. Yalnız AVAX'ta benim incelediğim bu AVAX Market Cap. Buradan bakmayacağız. Analizim olan, evet. AVAX'ta tepki aldığımız yer güzel bir yer. Yani iyi bir şekilde iğneledi burasını. 15 seviyelerine. Tekrardan yapmış olduğu harekette tepki aldığı yer de gerçekten belirlediğimiz bir direnç bölgesi. Bakınız iğnelemiş bu bölgeyi. Yani şu aralıkta şöyle bir yapı görmemiz iyi olacaktır AVAX için. AVAX yatırımım var. Maliyet ortalamama yakın seviyeler bu seviyeler. Ne zarar ne kar durumundayım şu an için. Aynı zamanda bakın trend 3. teması konumunda. Şurasını tek bir temas olarak alan 1, 2, 3 şeklinde değerlendiriyorum. Şöyle yapacağı bir harekette minor trendinde yukarı yönlü kırabilir. İlk hedefi zaten böyle bir durumda. Yani 30 dolar seviyelerini yukarı yönlü kırsın zaten 36-37 dolar seviyeleri hızlı gelir diye düşünüyorum dostlar.
Şöyle. Onun dışında AVAX'ın şöyle bir majör trendi de var. Düşen trendi de var. Majör kırmızı ile çizmiş olduğumuz. Bu majör trendi yukarı yönlü kırsın, AVAX ATH'ını gösterir diye düşünüyorum dostlar. AVAX o kalitede olan bir proje bence. Yani belki ATH'ın da yukarı yönlü kıracağı bir yapı sergileyebilir. AVAX'tan beklentim var. Anlık olarak kaybetmememiz gereken seviye 19,5 dolar seviyesi. Aşağı yönlü kırıp günlük mum kapanışı yapmadığı sürece AVAX'ta bir sorun, sıkıntı görmüyorum şu an için. Bu piyasada birçok altcoin'de gelmez şu anda denilen diplere alım emirleri vererek harika paralar kazandım. Nasip işi. Süper hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani herkesin sattığı, herkesin korku içerisinde yaklaştığı dönemde açgözlü olmayı başarabilen traderlar bu piyasadan gerçekten en yüksek oranda kazanç sağlayan traderlar oluyor hocam. Yani ki siz de güzel kazançlar elde etmişsiniz. Bahsettiğimiz büyük düşüş salma geldiği takdirde veya ETF onaylanmazsa bir de üzerine AVAX 6.80 şarj görür ve 5 dolara kadar salabilir. Dikkat etmek lazım yine de full kasa işlemlere girmek. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ya ETF'in reddedileceğini çok açıkçası düşünmüyorum. Yani SEC'nin yeni girmiş olduğu yapı itibariyle AVAX ETF'inin reddedileceğini çok düşünmüyorum. Ama az önce bahsettiğimiz gerek Bitcoin'de gerek Ethereum üzerinde gerçekleşebilecek olası düşüşler neticesinde AVAX'ta dediğiniz seviyelere gelebilir mi? Tekrardan bir bakalım 5 seviyelerine. Neresi? 13.75. Şurası var. Önemli seviye. Şurası çok önemli seviye. 10.93. En önemli seviye 8.73. 8.73'ün altına çok düşeceğini sanmıyorum hocam ya. En kötü. Düşürürler mi? Olabilir. Ama düşse bile ben 8 yani şu bölgede yani diyelim ki şu bölgeye kadar düştü. Altına kıracak olsa bile bu seviyenin ben bu bölgede alım yaparım. Bir kademe. Bir kademe alım yaparım. Yani maliyetimi çekerim aşağı. Ya AVAX üzmez diye düşünüyorum uzun vadede. Orta uzun vadede üzmez diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar olsun bugünlük dostlar. 3 saati de tamamlamışız. Geçmişiz hatta 3 saat 10 dakika olmuş. Yavaş yavaş ben müsaade isteyeyim dostlar. Evet, yayına katıldığınız için teşekkürler. Abone değilseniz kanala abone olmayı, akabinde daha sonraki yayınlardan haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda çıkarken de ufak bir beğen butonuna basarsanız bizler için de moral motivasyon olur. Diyelim dostlar, kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın, bol kazançlar.